Bir kadının anısı, Milt Dale'in huzurunu mahvetmişti. Yalnızlığın içinde kendi kendine yeten, yalnız bir mutluluk felsefesi kurmuştu Dale. Ama Watts, onu hem ruhuyla hem de ölümün yakınlığıyla yüz yüze gelmek zorunda bırakmıştı. Hayatın anlamıyla, yenilgisini fark ettiğinde, her şeyin göründüğü gibi olmadığını anladı. Baharın gelişinde hiçbir sevinç yoktu artık. O özgür, duyusal, doğayla bütünleşmiş hayatında garip bir karanlık belirmişti. Sessizlik kadar derin bir karanlık. Dale şunu düşünüyordu, bir hayvan ne kadar güçlüyse, sinirleri o kadar keskin olur. Zekası ne kadar yüksekse, acısı da o kadar büyük olur. Kendini yüksek bir hayvan sınıfından görüyordu. Büyük bir fiziksel eylem ihtiyacı vardı içinde. Ama şimdi, harekete geçme isteği adeta ölmüştü. Gevşemişti. Hareket etmek istemiyordu. Yalnızca zorunluluk altında, azalan görevlerini yerine getiriyordu. Baharı bir özgürlük olarak görüyordu. Ama vadiden ayrılamayacağını düşünüyordu. Soğuktan nefret ediyordu. Rüzgardan ve kardan yorulmuştu. Sıcak güneşi, yeşile bürünmüş parkı, papatyalarla dolu çayırları hayal ediyordu. Kuşların, sincapların, geyiklerin geri dönüşünü. Belki o zaman, yavaş yavaş, geçmişteki o memnuniyete dönebilirdi. Ama asla eskisi gibi olmayacaktı. Yine de Paradise Park'a erken gelen bahar, Dale'in kanına bir ateş getirdi. Tarif edilemez bir özlem ateşi. Belki de iyi oldu bu. Çünkü çalışmaya, tırmanmaya, durmadan ilerlemeye niyetliydi artık. Şafaktan karanlığa kadar hareket ediyordu. Bu hareket, gevşek kaslarını güçlendirdi ve onu o hareketsiz, anlamsız karamsarlıktan uzaklaştırdı. En azından şundan utanması gerekiyordu. Asla kendisi olamayacak olan şeyi özlemekten. Bir kadının tatlılığından, ışık, neşe ve umutla dolu bir evden. Çocukların güzelliğinden. Ama o karanlık ruh halleri bir çukura batıyordu. Lanet olsun. Dale, günleri ve haftaları takip etmemişti. Karın ne zaman eridiğini bile bilmiyordu. Tek bildiği şuydu, bir çağın başı, üzerinden sürüklenip gitmişti. Ve bahar gelmişti. Huzursuz uykularında, hatta uyurken bile, arka planda bir şeyler vardı sanki. Yakında bu sınavdan çıkacağına dair artan bir farkındalık. Değişmiş bir insan olarak, seçtiği kaderini feda etmeye, yalnız hayatından vazgeçmeye hazır. Doğayla o tembel bütünleşmeden çıkıp güçlü ellerini insanlara gerçek bir hizmet için uzatmaya hazır. Yine de bu dağda kalmak istiyordu. Ta ki sınavı bitene kadar. Ta ki hem kendisiyle hem de dünyayla dürüstçe yüzleşebildiği o ana kadar. Parlak bir sabah, kamp ateşinin başındayken, evcil puma alçak ve hırıltılı bir uyarı sesi çıkardı. Dale şaşırdı. Tom böyle davranmazdı. Dolaşan bir bozayı ya da sapan bir geyik yüzünden. Kısa süre sonra Dale, dağınık ladinlerin arasından yavaşça çıkan bir atlıyı gördü. O manzarayla birlikte Dale'in kalbi bir sıçrayış yaptı. Kendi türüyle olan ilişkisine dair bir kehaneti hatırladı. Hiç bu kadar bir adamı görmekten mutlu olmamıştı. Bu ziyaretçi, oturma biçiminden anlaşılır şekilde Behmanlardan birine benziyordu. Kısa süre sonra Dale onun John olduğunu fark etti. Yorgun at yavaşça ilerledi ve sonunda çamlara, kampa ulaştı. "Merhaba, sen eski bar avcı," diye seslendi John, elini sallayarak. Ama içten selamlamasına karşın, bu karşılama Dale'de benzer bir heyecan uyandırmadı. Atın yanları çamurla doluydu. John dizlerine kadar çamurdu. Islak, yıpranmış, bitkin ve solgundu. O beyazlık, yüzündeki o renk. Sadece yorgunluktan fazlasını anlatıyordu. "Selam John," diye yanıtladı Dale. El sıkıştılar. John yorgun bir şekilde bacağını Eyer'in kaşına dayadı ama hemen inmedi. Berrak gri gözleri merakla Milt'e kilitlenmişti. "Milt, ne oluyor böyle?" diye sordu. "Neden? Değişmemişsen, seni neredeyse tanımıyorum. Hastaydın mı? Hep burada yalnız. Hasta mı görünüyorum? Wall, gülümseyeyim mi bilmiyorum. İnce, solgun ve çökmüş görünüyorsun. Milt, ne derdin var?" "Tohuma gittim. Roy'un dediği gibi şaka yaparak aklını kaybettin, burada yalnız yaşıyorsun. Abartmışsın Milt. Ve hasta görünüyorsun." "John, hastalığım buradan geldi," diye yanıtladı Dale ciddi bir sesle ve elini kalbinin üzerine koydu. "Akciğer sorunu," diye patladı John. "Göğüsle, bu havada, çık dışarı." "Hayır, akciğer sorunu değil," dedi Dale. "Anladım. Zaten Roy'dan bir his gelmişti bana." "Ne tür bir his?" "Sakin ol Dale, eski adam." John kaydı ve sarkık canavarın eğerini çıkarmaya başladı. "Wall,
Harika iş çıkardı. Biraz tıkandık gelirken ve gece boyunca buzlu karın üzerinde geçidi tırmandım. Mayıs'ta çiçekler gibi hoş geldin. John, bugün hangi ay? Açık söyle. Sen o kadar kötü mü oldun? Bakalım. 23. Mart. Mart. Ben yorulmuşum. Hesabımı kaybettim ve belki çok daha fazlasını da. Diye söyledi John, Mustang'a hafifçe vurarak. Burada bir sonraki gezime kadar dinlenebilirsin. Milt, atların nasıl? Kışı iyi geçirdik. Wall, bu iyi. İki büyük, güçlü at hemen hazır olmalı. Neden? Diye sordu Dale sertçe. Elindeki tahta çubuğu bıraktı ve kamp ateşinden doğruldu. Benimle Pina gideceksin, işte bu yüzden. Sessizlik. Beeman ailesinin o bilinen, kararlı tavrı birden ortaya çıkmıştı. Bu kesin güvenceyle birlikte, Dale'in zihninde Pina'ı düşünmek yavaş yavaş garip bir his doğurdu. Sanki ölü gibiydi ve titreşerek hayata geri dönüyordu. Anlat bakalım, diye patladı. Mormon bir anda yanıtladı, Roy vuruldu. Ama ölmeyecek. Seni çağırdı. Kötü bir anlaşma var. Billsley, Helen Rayner'ı zorla çiftliğinden atmayı planlıyor ve mülkünü çalacak. Dale'in tüm vücudu sarsıldı. Acı vericiydi. Ama aynı zamanda heyecan vericiydi de. Geçmişiyle bu belirsiz geleceğin çağrısı arasındaki bir bağ gibiydi. Duyguları karamsar hayaller, özlemlerdi. Ama arkadaşının söylediği şey, gerçek hayatın acısıydı. O zaman yaşlı Al öldü mü, diye sordu. Çok uzun zaman önce, sanırım Şubat ortalarında. Mülk Helen'e kaldı. İyi gidiyor. Ve birçok kişi onun kaybedeceğini düşünüyor. Kaybetmeyecek, diye ilan etti Dale. Kendi sesini duyunca ürperdi. Ne kadar garip geliyordu kulağına. Kısık ve gerçek dışıydı. Sanki uzun süredir kullanılmamış bir ses gibiydi. Wall, herkesin bir fikri var. Ben diyorum ki kaybedecek. Babam öyle diyor. Carmichael da öyle diyor. O kim? Roy ve Ochinclos'u ortaya çıkaran o inek yumrukçunu hatırlıyorsun sanırım. Kızlardan sonra, geçen sonbahar mı? Evet, ona Las Vegas diyorlardı. Görünüşünü beğendim. Onu tanıdıkça çok seveceksin. Çiftliği hep Miss Helen için korudu. Ama anlaşma doğruya yaklaşıyor. Billsley, Riggs ile yakınlaştı. Onu hatırlıyor musun? Evet. Wall, bütün kış Pin'da takılıp duruyor. Miss Helen'e ya da Boy'a ulaşmak için şans kolluyor. Herkes bunu gördü. Son zamanlarda Boy'u sırt üstü kovaladı, çocuğa kötü bir düşüş yaptırdı. Roy, Riggs'in Miss Helen'in peşinde olduğunu söylüyor. Ama bence kızlardan biri ya da diğeri için tehlikeli bu adam. Wall, işler böyle başladı. Carmichael, Riggs'i dövdü ve onu şehirden kovdu. Ama geri döndü. Billsley, Bayan Helen'i ziyaret etti ve çiftliğini almamak için onunla evlenmesi gerektiğini söyledi. Dale bir lanet savurdu, gök yürütülür gibi. Kıyı, diye bağırdı John. Ben de aynı şeyi söylerdim. Sadece ben dindarım. O boncuk gözlü yağcının o küstah cesareti seni delirtmiyor mu? Ama Roy çok sinirli oldu. Roy'un Bayan Helen ve Boy'a olan güçlü sevgisi. Wall, sonra Roy, ilk fırsatta Beasley'i tuttu ve ona dürüstçe konuştu. Billsley köpürerek ağzından saçıyordu, dedi Roy. Tam o sırada Riggs, Roy bakmıyorken, Beasley'nin arkasından vurdu. Riggs övünüyor, silahlı bir savaşçı olmakla. Mebbedet onun için kötü bir nişan değildi. Sanırım, diye yanıtladı Dale, sertçe yutkunarak. Şimdi, Roy bana tam olarak ne mesaj gönderdi? Wall, Roy'un söylediklerinin hepsini hatırlayamıyorum, diye yanıtladı John düşünceli bir sesle. Ama Roy Shore çok heyecanlıydı ve gerçekten bitkin haldeydi. Şöyle dedi, Milt'e ne olduğunu söyle. Ona Helen Rayner'ın geçen sonbahardan daha fazla tehlikede olduğunu söyle. Söyle ki, dağlardan Paradise Park'a bakan gözlerinde kalbini gördüm. Ona en çok ihtiyacı olan şimdi. Dale titredi. Sanki sıtma tutmuş gibi. Tutkulu, korkunç bir tatlılık, kasırga gibi içinden geçti. Roy ve John'u bu kadar saf sözler söyledikleri için lanetlemek istedi içinden. Roy, deli, diye nefes nefese söyledi Dale. Wall, şimdi Milt, bu gerçekten şaşırtıcı. Roy tanıdığım en soğukkanlı adam. Adamım, eğer bunu bana inandırmış olsa ve doğru çıkmasaydı, onu öldürürdüm, diye yanıtladı Dale. Doğru değil. Roy Beeman'ın yalan söyleyeceğini mi düşünüyorsun? Ama John, durumumu göremiyorsun. Nell Rayner beni istiyor, bana ihtiyacı var. Gerçek olamaz. Wall, aşk hastası dostum, bu kesinlikle doğru, diye bağırdı John duygu yüklü bir sesle. Hayatın cehennemi. Asla bilemezsin. Ama işte sana bir sevinç.
Roy Beeman'a kadınlar konusunda, kayıp bir atın izini sürer gibi inanabilirsin. Roy 3 kızla evlendi. Sanırım biriyle daha da evlenir. Roy sadece 28 yaşında ve 2 büyük çiftliği var. Nell Rainer'ın gözlerinde kalbini gördüğünü, seni aradığını söyledi ve şaka yapmıyordu. Hayatına bahse girerim. Ve bunu söyledi çünkü senin aşağıya inip o kız için savaşmanı istiyor. Ben, gideceğim, dedi Dale. Sesi titrek bir fısıltıydı. Çamın gövdesine yaslandı, kamp ateşinin yanına oturdu. Ayaklarının yanındaki çimenler arasındaki mavi çanlara baktı. Göğsünü fırtına gibi şeyler dolduruyordu. Kısa ve sert nefesler alıyordu. Çünkü iradesiyle hareket ediyordu artık. O birkaç mücadele anında Dale, o karanlık benlik uçurumundan ölçülemez biçimde uzaklaşmıştı. Kışını kabusa çeviren o karanlıktan. Tekrar dik durduğunda, eski toprak ayaklarının altında hareketli ve elektrikli bir güç veriyordu sanki. Siyah, acı, hüzünlü ve karanlık olan, her zaman gerçek dışı olan o dönem, sonsuza dek uzaklaşıyordu. Büyük an ona zorla kabul ettirilmişti. Roy Beeman'ın Helen hakkındaki o saf imayı gerçekten inanmıyordu henüz. Ama gitmişti artık. Ya da sihirle eski gerçek haline süzülüyordu. Dale'in en güçlü atlarına binmiş, yalnızca hafif bir çanta, bir balta ve silahlarını taşıyan 2 adam, öğleye kadar geçitteki kar çizgisine ulaştı. Tom, evcil puma olarak, arkalarında sessizce yürüyordu. Güneşin yarı erittiği kar kabuğu, bir atın ağırlığına dayanamıyordu. Ama yaya adamları ayakta tutuyordu. Önde atları sürerek yürüdüler. Seyahat başta zorlu değildi, ta ki kar derinleşmeye başlayana kadar. Sonra ilerleme ciddi biçimde yavaşladı. John bu hattı daha önce seçmemişti, bu yüzden Dale izini takip edemedi. Eski bir yangının bıraktığı açıklıklar patikada yardımcı oldu. Sonunda karın en derin olduğu geçide ulaşıldı. Burada atlar adım adım ilerledi. Sürüklenen yerlerde kışkırtmak, kalın düz gruplarla desteklemek ve toynaklarının altına ladin dalları yerleştirmek gerekti. Geçidin yüksekliğindeki birkaç yüz yardalık derin kârı aşmak 3 saat sürdü. Puma takip etmekte büyük zorlanmıyordu, ama bu tür seyahatlerden hoşlanmadığı açıktı. Geçidin ardından atlar kalplerini toplayıp sınırına kadar ilerledi. Dik iniş, kayarak ve yuvarlanarak geçildi. Alt kısımdaki yoğun ormanda da rüzgarların getirdiği derin kar sorun çıkardı. Adamlar herkül işleri yaptı, ta ki karın bittiği parka kadar. Ama zemin yumuşak ve bataklıktı, bazı yerlerde kardan da tehlikeliydi. Yolcular parkın kenarını dolaşarak ormana devam ettiler. Çıplak ve sağlam zemine ulaştıklarında gece çökmüştü. Atlar düşmeye hazırdı. Adamlar da. Kamp, açık bir ormanda kuruldu. Adamlar dal yataklarında dinleniyordu, ayakları ateşe uzanmış, Tom yakında kıvrılmış, atlar hala sarkık duruyordu. Ama sabah onları uzun, ağarmış çimenler arasında otlarken buldu. John başını sallayarak onlara baktı. Gece çökmeden Pina ulaşacağını düşünüyordun. Ne kadar uzak, yol gidecek mi? 50 mil civarı, diye yanıtladı Dale. Wall, o yaratıklara binemeyiz. John, gerekirse bundan fazlasını yapardık. Eğerlenmişti ve gün doğmadan önce hareket halindelerdi. Kar ve bataklık geride kaldı. Düz parklar ve düz ormanlar ardı ardına uzun yamaçlara, dik inişlere götürüyordu. İrtifa azaldıkça her şey daha güneşli, daha yeşil hale geliyordu. Sincaplar ve kurt kuşları, hindiler ve geyikler ve daha az evcil orman sakinleri yolculuk ilerledikçe çoğalıyordu. Ama Dale, Tom yüzünden sorun yaşıyordu. Puma sürekli izlenmeliydi ve patikadan uzak tutmak için sık sık seslenilmesi gerekiyordu. Tom uzun yolculukları sevmez, dedi Dale. Ama onu alacağım. Bir şekilde işe yarayabilir. Onu Beasley'nin çetesine gönder, diye yanıtladı John. Bazı adamlar pumalardan gerçekten korkar. Ama ben hiç korkmadım. Ben de değilim. Ama pumaların bana gerçekten tuhaf bir his verdiğini fark ettim. Adamlar az konuştu. Dale öncülük etti, Tom ise sessizce atının yanında yürüdü. John hemen arkalarından geldi. Parklar üzerinden geçtiler, ormanlarda yürüdüler, az sayıdaki yokuşlarda yavaşladılar ve yumuşak, ıslak, çam iğneli inişlerde kaydılar. Saatte 6 ila 8 mil arasında bir hız tutturdular. Atlar bu yolculuğa dayanıklı çıktı ve öğle dinlenme molası vermeden de idare ettiler. Dale kendini duygusal bir transa girmiş gibi hissediyordu. Yine de o ölü aylarda onu hiçbir şey harekete geçiremeyen şeyler, şimdi garip biçimde yoğun ve hızlı geliyordu üstüne.
Güneş, rüzgar, çam kokusu. Zihni, kalbi, ruhu beklentinin sarhoş edici bir şarabına bürünmüştü. Gözleri, kulakları ve burnu hiç bu kadar uyanık olmamıştı. Uzakta yanmış bir kütüğe benzeyen siyah bir şey gördü. Ama kaybolmadan önce ayı olduğunu anladı. Gri geyikler, kurtlar, çakallar, tilkiler, dikkatli yaşlı horozlar gördü. Ve derin oyun izleri, yumuşak ayaklı o canavarın az önce bastığı mavi çan bıçaklarının yavaş yükselişini. Hüzünlü notlar duydu. Kuş sesleri, kur kuşlarının cıvıltısı, rüzgarın uğultusu, hafif düşen çam kozalakları, sincapların yakın ve uzak kabuğu. Bir hindinin derin sesi, uzaktaki rakibinin meydan okuması. Çalılıklarda çatlayan dallar, akan suyun mırıltısı, kartalın çığlığı ve şahinin tiz feryadı ve daima yumuşak, donuk, sabit, atların toynak sesleri. Kokular da baharın tatlı, acıtıcı kokularıydı. Sıcak ve hoş, temiz, taze toprak kokusu, yoğun ve güçlü çam kokusu, güneşte çürüyen kütüklerin kokusu, kar suyunun aktığı derenin kenarındaki taze çimler ve çiçekler. Duman kokusu alıyorum, dedi Dale aniden, kendini toparlayarak arkadaşından onay aradı. John sıcak havayı kokladı. Wall, sen benden daha Hintlisin, diye yanıtladı, başını sallayarak. Yollarına devam ettiler ve kısa süre sonra son yamacın kenarına çıktılar. Altlarında uzun bir yeşil ova eğim yapıyordu. Sedir ağaçları ve korular sıralara ayrılıyordu ve bunlar da uzanarak gri siyah lekeler halinde çöle, o parıldayan ve karanlık uzaklığa karışıyordu. Pine köyü, büyük bir ormanın kıvrımında gibi görünüyordu. Kulübeler ise yeşil içinde küçük beyaz noktalar gibi. Şuraya bak, dedi Dale, işaret ederek. Sağda birkaç mil öte, gri bir kaya yamacında bir burun şekli oluşuyordu. Ve oradan ince, soluk bir duman sütunu yukarı kıvrılıyordu. Arka plan kalktığında gözden kaybolmak üzere. Bu senin dumanın, kıyı, diye yanıtladı John düşünceli bir sesle. Şimdi, orada kim kamp kurmuş merak ediyorum. Yakınında su da yok, ot da yok. John, o nokta birçok kez duman sinyalleri için kullanıldı. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Oraya gidip bakalım mı? Hayır. Ama bunu aklımızda tutacağız. Beasley'nin derin bir planı varsa, Snake Anson'ın çetesini yakınlarda bir yerlerde bulundurur. Roy da aynı şeyi söyledi. Wall, gün batımına yaklaşık 3 saat var. Atlar dayanıklı. Pina zamanında yetişiriz. Ama yaşlı Tom yorgun ya da tembel. Büyük Puma yatıyordu, nefes nefese, yarı kapalı gözlerini dale dikmiş. Tom sadece tembel ve şişman. Bu yürüyüşle bir hafta daha seyahat edebilirdi. Ama yarım saat dinlenelim ve o dumanı izleyelim, sonra devam edelim. Gün batmadan Pina yetişiriz. Yolculuk yeniden başladığında, yamaçta inerken Dale'in keskin gözleri geniş bir patikaya takıldı. Uzun bir tırmanış yapmış ayakkabılı atların geçtiği bir patika. Atından indi, inceledi. John da hızla yanına gelip aynı şeyi yaptı. Dale kahverengi bir taşın üzerinde durdu, John'u bekledi. Wall, bu izler hakkında ne düşündün, diye sordu. Dün burada birkaç at ve bir midilli geçmiş. Bugün ise tek bir at var, tazeyiz. Wall Milt, avcı olarak iz okumada o kadar da kötü değilsin, dedi John. Ama dün kaç at geçti? Seçemedim tam olarak, birkaçını, belki 4 ya da 5. 6 at ve bir tay ya da küçük Mustang, tam ayakkabısız. Wall, bunlar tam bu yoldan geçmiş. Bizim için ne anlama geliyor? Bilmiyorum, ama kenardan gördüğümüz dumanla ve bugünkü taze izle birleşince tuhaf görünüyor. Keşke Roy burada olsaydı, diye yanıtladı John, başını kaşıyarak. Milt, benim bir hissim var. Roy burada olsaydı, o izleri takip ederdi. Belki, ama bunun için vaktimiz yok. Yine de açık kalıyorlarsa geri takip edebiliriz. Zaman kaybetmeyiz. O geniş yol doğrudan Pina, sedir ağaçlarının kenarına kadar uzanıyordu. Orada, sivri kayaların arasında, erkeklerin günlerce kamp kurduğuna dair kanıtlar vardı. Geniş patika burada sona erdi. Ama kuzey ve doğudan gelen tek taze bir iz vardı. Pina daha yakın bir çizgide. O gün yapılmış, 2 parça iz, büyük ve küçük toynaklar. Bu izler John'u daha çok ilgilendiriyordu. Dale yoldaşını beklemek zorunda kaldı. Milt, bu bir tayın izi değil, o küçük parça, diye bağırdı John. Neden olmasın, diye sordu Dale. Wall değil, çünkü bir tay her zaman geri çekilir, bir yandan öbür yana. Bu küçük iz büyük ize yakın. Ve aman tanrım, bu bir Mustang tarafından yapılmış.
John, o an Roy Beeman'a benziyordu, gri gözlerinde niyetli ve parlak bir ateşle. Dale'in cevabı atını harekete geçirmek ve geride kalan Puma'yı sert bir sesle çağırmak oldu. Çiçeklerle çevrili geniş yola döndüklerinde Pine Caddesi'nde tek yol kalmıştı. Güneş kırmızı ve altın batımıyla dağları boyuyordu. Atlar yürüyüşten daha fazlasını yapamazdı artık. Köy halkı Dale ve Beeman'ı ve devasa gri kediyi gördü. Bir köpek gibi peşlerinden gelen Puma'yı. Heyecanla birbirlerine seslendiler. Turner'ın önünde bir grup adam yolu heyecanla izliyordu. Dale ve yoldaşı, Widow Cass'ın kulübesinin önünde atından indi. Dale küçük patikada yürürken seslendi. Bayan Cass dışarı çıktı. Bembeyaz ve titriyordu. Ama sakin görünüyordu. John Beeman'ı görünce keskin bir nefes aldı. "Wall, şimdi," diye boğuk bir sesle başladı ve sustu. "Roy nasıl?" diye sordu Dale. "Tanrı bilir, sizi gördüğüme sevindim, çocuklar. Milt, zayıf ve garip görünüyorsun." Roy'un küçük bir aksililiği oldu. Bugün şok yaşadı ve bu onu sarstı. Ateşi var ve şimdi sayıklıyor. Onu ziyaret etmek için zaman harcamanın iyi olmayacağını söyleyeyim. Bana güven, iyi biri. Ama başka yerlerde var. Tanrı aşkına Milt Dale, sen Puma'yı geri getirdin. Onu bana yaklaştırma. Tom sana zarar vermez, anne, dedi Dale. Puma yavaşça yoldan yukarı yürüyordu. Dale devam etti, bir şeyler söylüyordun. Başkaları hakkında. Bayan Helen güvende mi? Çabuk olun. Onu görmek için yukarı çık ve burada daha fazla zaman kaybetme. Dale yerde çoktan oturmuştu. Ardından John da bindi. Ama atlar ağır biçimde cezalandırılmıştı, bir tırı sattırmak bile zordu. Tom ise bu hızda geride kalmadı. Ochinclos'un çiftlik evine giden yol Dale sonsuz uzun göründü. Yerliler geçtikten sonra yola çıktı ve izlediler. Dale duygularını bastırmaya çalışıyordu. Artan bir sevinci vardı. Ama aynı zamanda korkunç bir beklentide. Ne olursa olsun bekledi. Bu isimsiz, kaderli durumda harika ve görkemli bir gerçek yaklaşıyordu. Bir anda Helen Rayner'ı görecekti. Avluda eğerli atlar vardı. Ama binici yoktu. Meksikalı bir çocuk verandaki bankta oturuyordu. Büyük oturma odasının kapısı açıktı. Çiçek kokusu, arıların mırıltısı, toynak sesleri belirsizce Dale'a ulaştı. Gözleri karardı. Yer ayaklarının altından kaydı sanki. Verandaya çıktı. Görüşü aniden netleşti. Boğazında sıkı bir doluluk sözlerini anlaşılmaz kılmıştı. Meksikalı çocuğa bir şeyler dedi. Ama çocuk anladı ve evin etrafında koşarak gitti. Dale kapıyı sertçe çaldı ve eşikten içeri adım attı. Dışarıda John, her zamanki gibi, o gerilim dolu anda bile yorgun atları düşünüyordu. Sadık ve pratik, eğerleri çıkarırken konuştu, yumuşak ve şişman atlar, kışı yukarıda geçirince, "Wall, işin bitti bu bir şey." Sonra Dale, başka bir odadan bir ses duydu. Bir adım, kapının gıcırtısı. Kapı açıldı. Beyaz giysili bir kadın ortaya çıktı. Helen'i tanıdı. Ama hafızasında kazınmış o zengin kahverengi saçlı, koyu gözlü güzellik yerine, beyaz, güzel bir yüz gördü. Acı içinde gergin ve titriyordu. Kalbini delen gözler. Konuşamıyordu. "Ah, arkadaşım, geldin," diye fısıldadı. Dale titreyen bir el uzattı. Ama Helen görmedi. Onun omuzlarını tuttu, gerçek olup olmadığını hissetmek ister gibi. Sonra kolları boynuna kadar yükseldi. "Aman Tanrım, şükür, geleceğini biliyordum," dedi. Ve başını Dale'in omzuna eğdi. Dale şüphelendiğini anlamıştı. Helen'in kız kardeşinin götürüldüğünü hissettiriyordu bu kırılganlık. Yine de hızlı zihni, Helen'in kırık ruhunu kavrarken, bu harika ve görkemli eylemin gerçek sebebini görüyordu. Sadece orada durdu. Taşınmıştı. Yıldırım çarpan bir ağaç gibi yüklenmişti. Tüm keskin duyularıyla sonsuza dek hissetmek istiyordu, onun nasıl tutunduğunu boynuna, yüzünü patlayan kalbinin üzerine koyduğunu, titreyen bedeninin kendi bedenine yakınlığını. Dedi, kararsızca. "Dün binmeye gitti ve hiç geri gelmedi," diye kırık bir sesle yanıtladı Helen. "Onun izini gördüm. Ormana götürüldü. Onu bulacağım, geri getireceğim," diye hızla yanıtladı Dale. Şokla kelimelerinin anlamına kavraşıyordu Helen. Bir başka şokla yüzünü kaldırdı. Biraz geriye yaslanıp Dale'a baktı. "Onu bulacaksın, geri getirecek misin?" "Evet," diye hemen yanıtladı. O tek kelimeyle birlikte Dale, nasıl ayağa kalktığını hisseder gibiydi. Helen kollarını indirerek geri çekildi. Titrediğini hissetti Dale. Yüzündeki beyaz acı kızıl bir dalgayla dolup taşıyordu.
Ama karışıklığında cesurdu. Gözleri hiç düşmedi. Ama hızla değişti. Utanç, hayret ve okuyamadığı başka duygularla karardı. Neredeyse, aklımı kaybettim, diye tereddüt etti. Şaşırtıcı değil, gördüğüm şey. Ama şimdi aklın netleşiyor. Vakit kaybedecek vaktim yok. Onu kapıya doğru götürdü. John, giden Bo oldu, diye seslendi. Dünden beri, çocuğu gönder bana et ve ekmek getirsin. Koş, bana taze bir at getir. Mümkünse eski atım Ranger'ı. Çabuk ol. John, tek kelime etmeden, az önce yerinden çıkardığı atlardan birine çıplak zıpladı ve avlu boyunca sürdü. Sonra büyük puma, Helen'i görünce verandadaki yerinden kalktı ve ona doğru yürüdü. "Ah, Tom bu," diye bağırdı Helen, hayvan dizlerine sürtünürken. Titreyerek başını okşadı. "Sen büyük, güzel evcil hayvan. Ah, nasıl hatırlıyorum. Ah, Bo ne kadar ister." "Carmichael nerede?" diye sözünü kesti Dale. "Boyu aramaya çıktı mı?" "Evet, ilk özleyen oydu. Dün her yere bindi. Dün gece döndüğünde çılgın gibiydi. Bugün onu görmedim. Her şeyi o ve diğer adamlar halletti. Hal ve Joe dışında hepsi çiftlikte." "Doğru. Ve John da burada kalmalı," diye ilan etti Dale. "Ama garip. Carmichael kızın izlerini bulmalıydı. Midilli mi biniyordu?" "Bo, Sam'e bindi. Biraz sert, ama çok güçlü ve hızlı. İzlerine rastladım." "Carmichael onları nasıl kaçırdı?" "Kaçırmadı. Buldu. Kuzey Sıra Dağları boyunca takip etti. Bo'nun gitmesinin yasak olduğu yer orası. Bak, ikisi birbirini seviyor. Aralarında anlaşmazlıklar var, hiçbiri pes etmiyor. Bo ona itaatsizlik etti. Kuzey Sıra Dağı'nda sert zemin var, dedi. İzleri yalnızca o kadar takip edebildi. Onun izleriyle birlikte başka izler var mıydı? Hayır. Bayan Helen, onları Pin'in güneydoğusunda, dağın yamacında buldum. O yolu açan 7 at daha vardı. Karşımıza geçti. Aşağı inerken, erkeklerin beklediği bir kamp bulduk. Ve Bo'nun midillisi, büyük bir atta binicinin öncülüğünde, doğuya doğru gidiyordu, belki biraz kuzeye. Ve bu hikaye bize bir şeyler anlatıyor. Riggs onu vurdu, kaçtı, diye tutkuyla bağırdı Helen. Ah, kötü adam, adamları bekliyordu. Bu Beasley'nin işi. Onlar benden sonraydı. Belki tam söylediğin gibi değil, ama bu yeterince yakın. Ve Bo kötü durumda. Bununla yüzleşmeli ve korkularının altında dayanmaya çalışmalısın, en kötüsüne. Dostum, onu kurtaracaksın. Onu geri getireceğim. Canlı ya da ölü. Öldü. Aman tanrım, diye bağırdı Helen. Gözlerini kapattı, sonra yanan siyah gözlerle açtı. Ama Bo ölmedi. Bunu biliyorum, hissediyorum. Kolay ölmez. Biraz vahşi. Korkmaz. Hayatı için bir kaplan gibi savaşır. Güçlü. Ne kadar güçlü olduğunu hatırlıyorsun. Her şeye dayanabilir. Onu doğrudan öldürmezlerse, uzun süre, her türlü sınavdan geçerek yaşayacak. Bu yüzden senden ricam şu, dostum. 1 saat bile kaybetme. Asla pes etme. Dale, ellerin kavrayışında titredi. Kendi karakterini kaybeder gibi oldu. Verandaya çıktı. Tam o sırada John, Ranger'da göründü, hızla geliyordu. "Nell, onsuz asla geri dönmeyeceğim," dedi Dale. "Sanırım umut edebilirsin. Sadece hazırlıklı ol. Hepsi bu. Zor. Ama bu lanet anlaşmalar batıda yaygın. Diyelim ki Beasley geliyor, buraya," diye bağırdı Helen ve yeniden elini tuttu. "Eğer gelirse, inmesine izin verme," diye yanıtladı Dale. "Ama bir Grazer sana kirli elini koymadan önce, kıyafetlerini topla, değerli eşyalarını al ve Bayan Cass'a git. Ve ben dönene kadar bekle. Bekle, dönene kadar," diye fısıldadı Helen, yavaşça yeniden beyazlaşarak. Koyu gözleri büyüdü. "Milt, sen Las Vegas gibisin. Beasley'i öldüreceksin." Dale kendi kahkahasını duydu. Soğuk ve garip, kulağına yabancı. Beasley'e karşı acımasız, ölümcül bir nefret. Helen'e duyduğu şefkat ve acımayla yarışıyordu içinde. Onu kapıda öylece görüvermek, yalnız bırakmak zorunda kalmak. Bu acı bir sınavdı. Aniden takip edildi verandaya. Tom da peşinden geldi. Siyah at kişneyerek Dale'i tanıdı. Puma'yı görünce burun kıvırdı. Tam o sırada Meksikalı çocuk bir çantayla geri döndü. Dale onu küçük çantayla birlikte yere bağladı. "John, sen burada Bayan Helen ile kal," dedi Dale. "Carmichael gelirse geri çekil, onu da tut. Bu gece, eğer biri Pina yoldan geliyorsa, mutlaka onu gör." "Ben yaparım, Milt," diye yanıtladı John. Dale bindi ve Helen'e son bir kelime için dönerken,
Onu beyaz ve kırık kalpli görünce, elleri göğsünde, dudaklarındaki kelimeleri duyamadı. 2 kere bakamazdı. "Hadi oraya, sen Tom," diye seslendi Puma'ya. "Bu parçada sanırım bana yardım edeceksin." "Ah, dostum," dedi Helen'in üzgün sesi, neredeyse kulağında zonklayan bir fısıltıydı. "Tanrı yardım etsin, onu kurtarmak için." Birinci. Sonra Ranger harekete geçti ve Dale başka bir şey duymadı. Arkasına bakamıyordu. Gözleri yaşla dolmuştu. Göğsü sızlıyordu. Muazzam bir çabayla o duyguyu değiştirdi. Varlığının tüm ruhani enerjisini çağırdı, önündeki bu kasvetli görevin üzerine. Köyden geçmedi. Kuzey sınırını dolaştı. Güneyden dolaşarak patikaya 1 saat sonra ulaştı ve doğrudan kararan yamaça yöneldi. Alacakaranlık. Büyük Puma bu yolda, yaklaşırken gösterdiğinden çok daha istekli görünüyordu. Ranger tazeydi ve gitmek istiyordu. Ama Dale onu tuttu. Gece gelince dağdan serin bir rüzgar esti. Karşı parlayan yıldızlara bakarak Dale, burnun cesur hatlarını gördü. Kilometrelerce uzaktaydı. Ama onu rahatsız ediyor, garip biçimde çağırıyordu. Bir gece, belki yalnızca bir gece, Bowriner'ı esir alan çeteden ayırıyordu. Dale'in henüz bir planı yoktu. Yalnızca Helen Rayner'a duyduğu aşk kadar büyük bir motivasyonu vardı. Beasley'nin kötü dehası bu kaçırılmayı planlamıştı. Riggs araçtı, daha güçlü bir iradenin elinde oynatılan korkak bir alçak. Snake Ensign ve çetesi o sedir kampında pusuda bekliyordu. Beasley o gün onlarla birlikteydi. Bunların hepsi Dale sanki adamları görmüş gibi kesin geliyordu. Ama kızı kurtarmak ve bunu hızla yapmak. Bu mesele Dale'in zihinsel gücünü en üst seviyeye taşıyordu. Birçok eylem hattı zihninden geçerken geceyi dikkatle izliyor, deneyimli kulaklarla dinliyordu. Her fikir reddedildi. Düşünceler dallandıkça gözleri, atının yanında yürüyen ogre forma takılıyordu. Puma'ya, uzun, zarif, ağır, sessizce ilerleyen Tom'a. Helen Rayner'a yardım etmek için geri döndüğünden bu yana, evcil hayvanının olası değerine dair tanımsız bir fikir vardı zihninde. Tom olağanüstü takip başarıları göstermişti. Ama hiçbir zaman insanlardan yargılanmamıştı. Dale her şeyi takip ettirebileceğine inanıyordu, ama bunun kanıtı yoktu. Dale'in tüm varsayımları arasında bir gerçek öne çıkıyordu. Bilinen ve cesur adamlar bile pumalardan korkar. Yamaçta, suyun aktığı küçük bir çukurda ve Ranger için küçük bir çimen parçasında, Dale onu halter yaptı ve geceyi burada geçirmeye hazırlandı. Yemeğiyle boğuştu. Tom'a kendisinden aldığından fazlasını verdi. Büyük kedi Dale'e yakın kıvrılarak uyudu. Ama Dale uzun süre uyanık kaldı. Gece durgundu. Bu korunaklı yerde yalnızca hafif bir rüzgar iniltisi vardı. Dale yıldızlarda umut gördü. Ne Helen'e ne de kendi kendine tam olarak söz vermişti. O, evet, kelimesini, kendi düşündüğünden bağımsız biçimde söylemiş gibiydi. Ama bu kesinlik garip değildi. Uzlaştırılamaz değildi. Planı ne olursa olsun, arkasında, isimsiz ve akıl almaz bir güç vardı. Orman, patika, koku, gece, karanlıkta uyuyan insanların doğası, yalnız ormanlar ve bu büyük kedinin, her hareketini ormanın iradesine uygun yaşamış bu canavarın doğası. Uyku geldi. Yavaş yavaş zihni duruldu. Son bilinci şuydu. Sabah, uyanacağına dair bir haberdi bu. Üstlendiği umutsuz görevi yerine getirmek için. Genç Burt, Snake Ensign'ın çetesinde en keskin göze sahipti. Bu yüzden burnun yüksek noktasına gözcü olarak görevlendirilmişti. Görevi açıktı, aşağıdaki açık yamaçları dikkatle gözetleyecek ve yaklaşan atlıyı haber verecekti. Ölü odunun üzerinde yeşil dallarla yakılmış sedir ateşinden uzun, soluk bir duman sütunu yükseliyordu. Bu sinyal ateşi gün doğuşundan beri yanmaktaydı. Önceki gece kampı, burunun kenarındaki düz bir yerde, sedir ağacının arkasında kurulmuştu. Ama Ensign orada uzun süre kalmayı planlamıyordu açıkça. Çünkü kahvaltının ardından çantalar hazırlanmış, atlar eğerlenmiş ve dizginlenmişti. Huzursuz ve sinirliydiler, parça atıyorlar, sineklerle boğuşuyorlardı. Güneş artık meridyene yarı yoldaydı. Rüzgar yoktu o korunaklı yerde. Shady Jones, su torbalarını doldurmak için sabah erkenden ata binmişti, ama henüz dönmemişti. Ensign her zamankinden daha solgun, daha pullu ve yılan benzeri görünüyordu. Yağlı, kirli bir deste dağıtıyordu, rakibi ise kare çeneli, siyah yüzlü Moze'di. Para yerine sedir meyveleriyle kumar oynuyorlardı, her biri bir pipo dolusu tütün bahis koyuyordu.
Jim Wilson, sedir ağacının altında karamsar bir ifadeyle oturmuştu. Toz rengi yüzünde hafif gözleri yanıyor, çenesinde somurtkan bir ifade vardı. Zaman zaman gözlerini kaldırıp Riggs'e bakıyordu ve tek bir hızlı bakış yetiyordu. Riggs, açık alanda ileri geri yürüyordu. Paltosuz ve şapkasızdı. Siyah kumaş pantolonu ve nakışlı yeleği tozlu ve yırtıktı. Devasa silahı kınında garip biçimde sallanıyordu kalçasında. Huzursuzdu. Yüzü terlemişti ama kırmızıdan çok uzaktı rengi. Güneşe de sineklere de aldırır gibi görünmüyordu. Gözleri karanlık ve vahşi, her yöne bakıyordu. Ama o bakış çoğu zaman esir kıza dönüyordu. Birkaç metre ötede, bir sedir ağacının altında oturan kıza. Bo Reiner'ın küçük, botlu ayakları bir ucundan baltayla yere bağlanmıştı. Elleri serbestti. Binicilik giysisi tozlu ve dağınıktı. Gözleri meydan okurcasına parlıyordu. Küçük, solgun yüzünde bir ifade vardı. Harv Riggs, o ucuz çizmelerin içinde $1.000.000 verseler duramam, dedi alaycı bir sesle. Riggs bu sözlere dikkat etmedi. O silah kılıfını yanlış uçtan çıkarıyorsun. Silahı ne için tutuyorsun ki, diye ekledi, alaycılığını sürdürerek. Yılan Anson boğuk bir kahkaha attı. Mose'nin siyah yüzü kocaman bir gülümsemeyle açıldı. Jim Wilson ise kızın sözlerini içine çekiyormuş gibiydi. Somurtkan ve ciddi, ince başını çok az hareket ettirdi, sanki dinliyormuş gibi. Bir ara boyun bandını gevşetti. Sussan iyi olur, dedi Riggs, karanlık bir sesle. Susmayacağım, diye ilan etti Bo. O zaman seni susturacağım, diye tehdit etti. Ağzımı kapa. Ne, sen pis, alçak, küçük bir blöf, diye bağırdı kız, alev gibi. Denemeni görmek isterim. O uzun saçını tam kafandan koparırım. Riggs ellerini sıkarak ona doğru ilerledi. Boğmak ister gibi. Kız öne eğildi. Yüzü kızarmış, gözleri şiddetli. Sen lanet küçük kedi, diye mırıldandı Riggs, kalın bir sesle. Ağzını kapatacağım, eğer bağırmayı bırakmazsan. Hadi, bana el koymaya cesaret eder misin? Harv Riggs, senden en az korkan benim. Bunu anlamıyor musun? Yalancısın, 4 fişkin, bir gizlisin. Bu haydutların hiçbiri senin ayakkabılarını silmeye layık bile değil. Riggs 2 uzun adım attı. Dişlerini hırlatarak ona eğildi ve başının yanından sertçe bir tokat indirdi. Bo'nun başı darbenin gücüyle geriye saplandı ama ağlamadı. Çeneni kapalı tutacak mısın, diye sordu Riggs, sert ve karanlık bir sesle. Kan dalgası boynuna yükseldi. Gülümsemeliyim, değil mi, diye karşılık verdi Bo. Soğukkanlı, kasıtlı bir öfkeyle. Beni sardın ve bana vurdun. Şimdi bir sopa al, durduğun yerden, ulaşamayacağımdan ve beni döv. Ah, keşke sana uygun küfürler bilseydim. Sana öyle derdim. Yılan Anson kart oynamayı bırakmış, izliyor ve dinliyordu. Yüzünde yarı tiksinmiş, yarı eğlenceli yılan gibi bir ifade vardı. Jim Wilson yavaşça ayağa kalktı. Eğer biri onu gözlemleseydi, bu sahneye karşı olağanüstü bir hayranlık duyduğunu, ama yine de tüm bunlar boyunca kendi içinde olduğunu anlardı. Riggs kolunu kıza daha şiddetle salladı. Ama kız kaçtı. Sen köpek, diye tıslıyordu kız. Keşke bir silahım olsaydı. Yüzü ölü beyazlığıyla, gözleri alev gibi yanıyordu. Trajik ve itici bir güzellik bu. Anson'ı bile itiraz etmeye itti. Ah, Riggs, çocuğu dövme, diye itiraz etti. Bu hiçbir işe yaramaz. Bırak onu. Ama susmak zorunda, diye yanıtladı Riggs. Onu nasıl kışkırtıyorsun? Belki ondan uzaklaşırsan, sessiz olacak. Ne dersin, kızım? Anson, Bo'ya bakarken sarkık bıyığını çimledi. Size ya da adamlarınıza hiç bağırdım mı, diye sordu. Sanmıyorum, diye yanıtladı Anson. Düzgün davranıldığım sürece sesimi duymayacaksınız, dedi Bo. Riggs ile ne işim var bilemiyorum. Beni kovaladı, iple bağladı, kampına sürükledi. Şimdi bir hissim var ki, Beasley'i bekliyorsunuz. Kızım, tahminin doğru, dedi Anson. Peki, yanlış kızı aldığınızı biliyor musunuz? Ne? Sanırım sen Nell Reiner'sın, yaşlı Ochinclos'un mülküne sahip olan. Hayır, ben Bo Reiner. Nell benim kız kardeşim. Çiftliğin sahibi o. Beasley onu arıyordu. Anson derin ve alçak bir sesle küfretti. Keskin, kıvılcım saçan yeşil gözleri Riggs'e çevrildi. Söyle, sen, bu çocuk doğru mu söylüyor? Evet, o Nell Reiner'ın kız kardeşi, diye cevapladı Riggs inatçılıkla. H.H. Wall, neden onu kampıma sürükleyip Beasley'e işaret verdim? O onu istemiyor. Çiftliğin sahibi olan kızı istiyor.
Birini diğeriyle mi karıştırdın? Sanırım öyle, diye somurtkan bir sesle yanıtladı Riggs. Ama kampıma gelmeden önce onu kız kardeşinden ayırt edebiliyor muydun? Riggs başını salladı. Şimdi daha solgundu ve daha serbestçe terliyordu. Nemli saçları alnının üzerinde ıslak sallanıyordu. Tavrı aniden değişti. Zor bir duruma girdiğini fark eden birinin tavrıydı bu. "Ah, o yalancı," diye bağırdı Bo, sesinde derin bir küçümseme. "O ülkemizden geliyor. Nell ve beni yıllardır tanır." Yılan Anson Wilson'a döndü. "Jim, şimdi hayır, tuhaf bir adam bu. Bize gelerek katıldı. Beasley'nin bize Nell Rayner'ı tanımladığını hatırlıyor musun? Yakışıklı bir kadın değil miydi?" "Wall, dostum Anson, eğer bu kız yakışıklı değilse gözlerim kayboldu gitmiş," diye uzattı Wilson. Hanımlar konusunda tam bir Teksas çocuğu eğlencesi bu," diye yanıt verdi Anson, ince bir alaycılıkla. "Ama bana ne düşündüğünü söylemiyorsun." "Wall, sana henüz ne düşündüğümü söylemeyeceğim. Ama biliyorum ki bu çocuk Nell Rayner değil. Çünkü Nell'i gördüm." Anson sağ kolunu bir an inceledi. Sonra tütün kesesini çıkardı, bir taşa oturdu ve yavaşça sigara sardı. İnce dudaklarının arasına koydu ve görünüşe göre yakmayı unuttu. Birkaç an sarı zemine baktı, az sayıdaki adaçayı çalılarına. Riggs yukarı aşağı yürümeye devam etti. Wilson eski haline döndü, sedir ağacına yaslandı. Kız yavaş yavaş öfkesini yuttu. "Çocuk, bak burada," dedi Anson, kıza seslenerek. "Riggs seni Nell'den tanıyorduysa, neden onu değil seni getirdi? Beni kovaladı, yakaladı. Sonra birinin peşimizden geldiğini gördü ve kampına acele etti. Korkuyordu, o pislik." Riggs onun cevabını duymuştu. Kötü niyetli bir bakış attı kıza. "Anson, onu getirdim çünkü Nell Rayner'ın onun için her şeyi vereceğini biliyorum," dedi yüksek sesle. Anson bu ifadeyi düşünür gibi bir hava takındı. "Ona inanma," diye açıkladı Bo Rayner sertçe. "O yalancı. Hem sizi hem Beasley'i ikiye çeviriyor." Riggs titreyen bir elini kaldırdı. "Hareketsiz kal, yoksa daha kötü olur." "Riggs, sen de sus," dedi Anson, yavaşça ayağa kalkarken. "Lütfen. Aklına gelmemişti ki bu kızın ilginç söyleyecekleri olabilir. Ve bu kampı ben yönetiyorum. Şimdi, çocuk, konuş. Ne söyleyeceksen söyle." "Hepinizi ikiye çevirdiğini söyledim," diye yanıtladı kız anında. "Neden? Onunla aynı kampta olmanıza şaşırdım. Amcam Al, sevgilim Carmichael ve dostum Dale, hepsi bana ne söyledi batıdaki erkekler hakkında. Haydutlara kadar bile. Soyguncu, acımasız yaramazlar gibi sizin için bile söyledi. Artık Batı'yı yeterince tanıyorum. Bu 4 fişkin burada yeri yok ve burada da uzun dayanamaz." Bir kez Dodge City'ye gitmişti Riggs. Ve geri döndüğünde kötü bir adam olmaya çalıştığını gösterdi. Kendinden emin, övüngen, içkici, silahlı bir şöhret peşindeydi. Vurduğu adamları, yaşadığı kavgaları anlatıyordu durdu durmadan. Silah atan kumarbazlar gibi giyinmişti. Kız kardeşim Nell'e aşıktı. Ondan nefret ediyordu. Bizi batıya kadar takip etti ve her hareketimizi gizlice izledi. Neden? Nell ve ben köydeki dükkana bile rahatça yürüyemiyorduk. Beni takip etti, kovaladı. Carmichael, Turner'ın salonunda Riggs'in blöfünü çağırdı. Cesaret etti çizmek. Carmichael her türlü isme küfretti ona. Tokatladı, dövdü, tekme attı. Onu pindan kovdu. Ve şimdi, Beasley'e ya da size ne söylemişse, kesinlikle kendi oyununu oynuyor. Bu, Nell'i yakalamak için. Eğer değilse, o zaman beni de. Ah, nefesim kesiliyor ve ona yakışır kelime kalmadı. Sonsuza kadar konuşsam, hakkını veremem. Ama bana bir şey ver, bir silah, bir dakika. Jim Wilson'ın sarsılmaz formu aniden titredi. Anson hayranlığını yutmaya çalışarak silahını çekti ve birkaç adım öne çıkıp uzattı, kabzası önde. Ama sonra onu çekip geri aldı. "Bekle," diye bağırdı Riggs, alarmla. "Aman Jim, eğer işten bahsetmiyorsa," diye haykırdı haydut. "Wall, şimdi, bak burada, hanımefendi. Onu sıkırdınız mı? Eğer bir silah olsaydı elinizde," diye sordu Wilson, meraklı bir ilgiyle. Saygı, tavrında hayranlıktan çok daha fazlaydı. "Hayır, onun korkak kanını ellerimde istemiyorum," diye yanıtladı kız. "Ama onu dans ettirirdim, koştururdum." Silah kullanabiliyor musun?" Başını salladı. Gözlerinde nefret ve kararlılık parlıyordu. Dudakları gerilmişti. Sonra Wilson son derece hızlı bir hareket yaptı. Silahı kalçasına eğilip, elinin 1 metre yakınındaki yere bıraktı.
Kız onu kaptı, çekti, nişan aldı ve Anson harekete geçemeden önce. "Silahını bırak, küçük şeytan," diye bağırdı Anson. Riggs, büyük mavi silah kendisine doğrultulurken döndü. Korkunç bir çığlık koptu ağzından. Ama bu çığlık Anson'ınkinden çok farklıydı. "Koş ya da dans et," diye bağırdı kız. Büyük silah patladı, neredeyse elinden fırlıyordu. İki eliyle tuttu ve tekrar nişan alırken alaycı sesini yükseltiyordu. İkinci mermi Riggs'in ayaklarının dibine isabet etti, toz ve taş parçalarını her yere saçtı. Zıpladı burada, orada, sonra kayalara doğru koştu. Üçüncü kez ağır silah konuştu ve bu mermi Riggs'e değmiş olmalıydı. Çünkü boğuk bir feryat yükseldi ve dik bir sıçrayışla bir kayanın arkasına saklandı. "Vur onu, bir bacağını kopar," diye bağırdı yılan Anson, yumruğunu yere vururken. Riggs gözden kayboldu. Jim Wilson, tüm gösteriyi kıza karşı belirlediği o sessizlikle izledi. Sonra Riggs kaybolunca, öne çıktı ve titreyen ellerinden silahı aldı. Kız her zamankinden daha beyazdı. Ama hala kararlı, hala meydan okuyan. Wilson, Riggs'in saklandığı yöne bir bakış attı, sonra silahı yüklemeye başladı. Yılan Anson'ın kahkahası aniden kesilmişti. "Hayır, Jim, silahıyla tüm çeteyi soyabilirdi," diye itiraz etti. "Bence o bize karşı değil," diye yanıtladı Wilson. Artık kadınlar hakkında çok şey biliyorsun, değil mi? Ama bu benim kalbimi etkiledi. Jim, sen olsaydın Riggs'in yerinde ne yapardın? Soru önemli ve büyük görünüyordu. Wilson düşündü. Kıyıda orada dururdum, hareketsiz ve hiç kıpırdamazdım. Göz bile kırpmazdım. Ve bırakırdın ateş etsin, diye boşaldı Anson, uzun başını sallayarak. "Ben de. Bu kaba haydutlar, tüm şiddet ve aşağılıklarına alışkın olmalarına karşın, dürüst bir çağrı karşısında bir kızın zorlu cesaretine yükseldiler. Onların saygı duyduğu tek şey vardı, cesaret." Tam o sırada burundan bir bağırış Anson'ı öne çıkardı. Kendi kendine mırıldanarak, bakış açısını gizleyen keskin kayalara doğru yürüdü. Moze, iri bedenini Anson'ın peşinden kaydırarak takip etti. "Hanımefendi, kıyı. Silahlı Bay Riggs'in performansı muhteşemdi," dedi Jim Wilson, kızı dikkatle incelerken. "Silahınızı ödünç verdiğiniz için çok teşekkür ederim," diye yanıtladı. Umarım ona hafifçe vurmuşumdur." Eğer onu sen vurmadıysan, Jim Wilson kurşun hakkında hiçbir şey bilmiyor." "Jim Wilson, siz amcam Al'ın tanıdığı haydut musunuz?" "Sanırım öyleyim, hanımefendi. Al Shore'u yeterince tanıyorum. Ne dedi benim hakkımda? Bir keresinde bana yılan Anson'ın çetesinden bahsetmişti. Sizi anlattı. Gerçek bir silahşör olduğunu söyledi. Ve haydut olmak zorunda kalmanıza üzüldüğünü. Ve o kadar yaşlı Al benim hakkımda iyi konuştu. Belki hatırlanmaya değerdi. Şimdi, hanımefendi, size bir şey yapabilir miyim?" Kız ona bir an baktı. "Ne demek istiyorsunuz?" Kıyı, çok bir şey kastetmiyorum, üzgünüm. Bakacak bir şey yok burada. Doğduğum gibi kıyıda bir haydut olmaya çalışıyorum. Ama, belki kanun kaçağı arasında da fark vardır." Onu anladı. Aniden dilini tuttu. İçinde yükselen umut tehlikeliydi. Onu ihanet edecek biri olabileceği umudu. "Lütfen bu ipi ayaklarımdan çözün. Biraz yürümeme izin verin. Biraz mahremiyet." O aptal her hareketimi izliyordu. "Kaçmayacağıma söz veriyorum." Ve, susadım. "Kıyıda aklın var." Ayaklarını serbest bıraktı ve kalmasına yardım etti. "Beklerseniz biraz tatlı su gelecek." Sonra döndü ve Riggs'in oturup bacağındaki kurşun yanını emzirdiği yere yürüdü. "Söyle Riggs, kızı kaçırma sorumluluğunu ben üstleniyorum." "Kaçamaz. Ve burada aşırı acımasız olmanın anlamı yok." Riggs cevap vermedi. Pantolonunun bacağını yukarı çekti, yanığı yaladı, katladı ve botunu giydi. Sonra yürüyerek burna doğru gitti. Yolun yarısında dönen Anson'la karşılaştı. "Billsley bir yönden geliyor, Shady başka yönden. Öğleye kadar bu kaya noktasından kurtuluruz," dedi kanun kaçağı lider. Riggs kendini aramak için burna çıktı. "Kız nerede?" diye sordu Anson, şaşkınlıkla, kampa döndüğünde. O Pine ile buranın arasında bir yerde yürüyor," diye uzattı Wilson. "Jim, onu serbest mi bıraktın?" "Kıyıda, bıraktım. Sürekli bağlı kalmak zor. Ve gitmeyeceğini söyledi. Bir koyun hırsızına bile kızın sözüne inanırdım." Ben de, bunların hepsi için. Ama Jim, içinde bir şeyler çalışıyor. Gençken bir zamanları hatırlamıyor musun? Ve belki böyle güzel çocukları tanıyor musun?
Eğer öyleysem biri için kötü son çıkacak. Anson ona şaşkın bir bakış attı. Aniden şaka tonunu kaybetti. İşte böyle işliyor, diye yanıtladı ve kendini gölgeye attı. Genç Burt tam o anda göründü, solgun yüzünü silerek. Derin yerleşikli, açgözlü gözleri kampta dolaştı. Kız nerede, diye sordu. Jim onu yürüyüşe çıkardı, diye yanıtladı Anson. Jim'in ona yumuşakça yaklaştığını gördüm. Ah, ah, ah. Ama yılan Anson gülümsemedi. Hava şakalara uygun değildi. Burt bunu aniden fark etti. Riggs ve Moze burundan döndü. Hemen ardından Shady Jones da yakından bindi. Gelmesi hoş karşılandı. Herkes susamıştı. Wilson kıza suyu önce verdi, sonra kendisi içti. Su için tam bir alev yolculuktu, diye ilan etti Shady. Patron, eğer bu sana da öyleyse, ben de kabul etmeyeceğim. Moralini yükselt, Shady. Gün batmadan dağlarda olacağız, dedi Anson. Son günlerde aldığım en neşeli haber değilse beni asın. Hey, Moze. Siyah yüzlü Moze dağınık başını salladı. Bu anlaşmadan bıktım ve bıktım, diye patladı Burt, açıkça cesaretlenmişti büyüklerinden. Geçen sonbahardan beri buradayız. Son zamanlarda kamplarda donuyoruz. Para yok, içki yok, yemek yok layıkıyla. Hepsi söz. Bu genç ve pervasız üyenin anlaşmazlık notuydu. Wilson, hakim olan herhangi bir duygudan en uzak görünen adamdı. Ama beyninde güçlü düşünceler dönüp duruyordu. Burt, söz verdiğimi ima etmiyor musun, diye sordu Anson, uğursuz bir sesle. Hayır patron, değilim. Hep zengin olacağımızı söylediniz. Ama o vaatler size yapıldı. Ve şimdi kızı aldığımıza söz verilmişti. Ama yanlış kızı aldık. Oğlum, yanlış kişiyi bulduk. Uzun saçlı Bay Riggs, büyük silahlıyı. Beasley'nin istediği kadın yerine bu alaycı çocukla döndü. Burt tiksintiyle kıkırdadı. Shady Jones küfürle taşlara vurdu. Sonra hepsi huysuz bir sessizliğe büründü. Artan küçümsemenin hedefi olan Riggs, biraz ayrı oturuyordu. Kimsenin yüzüne bakamıyordu. Ama olabildiğince cesur bir maske takıyordu. Kısa süre sonra bir at sesi duyuldu. Kokusunu ya da sesini ilk fark eden adamlar değil, atlar oldu. Bu işaretle Wilson dışındaki herkes dikkatle kalktı. Demir nalların kayaya vurduğu çatlak sesler duyuldu. Riggs gergin bir şekilde ayağa kalktı. Diğerleri de, Wilson hariç, birer birer aynı şeyi yaptı. Bir an sonra uzun boylu, defne renkli bir at sedir ağaçlarından çıkarak kampa girdi. Binicisi çevikçe atladı, bu kadar ağır bir adam için şaşırtıcıydı bu çeviklik. Selam, yılan, yaşlı adam, diye yanıtladı Beasley. Cesur, çıtırtılı siyah gözleriyle grubu süzdü. Tozluydu, sıcaktı, terden ıslaktı. Ama rahatsızlık hissedecek kadar heyecanlı görünüyordu. Önce duman sinyalini gördüm ve hızla geldim. Ama buraya gelmeden önce Pin'in kuzeyine kadar gittim. Kızı sen mi yakaladın, Riggs mi? Söyle de, tuhaf görünüyorsun. Ne var burada, bana hiçbir şey için mi işaret etmedin? Snake Anson boyu işaret etti. Gölgeden çık, bırak seni görsün. Kız, onu saklayan yayılan sedir ağacının altından çıktı. Beasley dehşet içinde baktı. Çenesi açık kaldı. Bu, istediğim kadının küçük kız kardeşi, diye boşaldı. Bize şaka gibi söylenmiş. Beasley hala şaşkınlık içindeydi. Anlatıldı mı, diye tekrarladı. Aniden büyük bedeni sarsıldı. Kim aldı onu? Kim getirdi? Neden? Bay Silahlı Riggs hayır, diye yanıtladı Anson, ince bir küçümsemeyle. Riggs, yanlış kızı yakaladın, diye bağırdı Beasley. Bu hatayı daha önce de yaptın. Ne yapıyorsun? Onu kovaladım ve aldığımda Nell Rainer olmadığını gördüm. Neden? Her neyse, diye yanıtladı Riggs. Ve seninle yalnız konuşacak bir şeyim var. Adamım, delisin, işimi mahvediyorsun, diye bağırdı Beasley. Planlarımı duydun. Riggs, bu kız hırsızlığı 2 kere yapılamaz. Sen içiyor muydun yoksa mı çıldırdın? Beasley, seni 2'ye çeviriyordu, diye kesti Bo Rainer'ın soğukkanlı sesi. Çiftçi gözlerini kıza, sonra Anson'a, sonra Wilson'a ve son olarak Riggs'e çevirdi. Kahverengi yüzü morumsu bir renk aldı. Bir hamleyle Riggs'i yere serdi, sonra üzerinde durdu, eli titreyerek silahına gidiyordu. Sen beyaz ciğerli kart keskin. Sıkmak için bir fikrim var. Bana söylediler senin de kendi anlaşman varmış. Şimdi buna inanıyorum. Evet, vardı, diye yanıtladı Riggs, dikkatli bir şekilde ayağa kalktı. Korkuyordu. Ama seni 2'ye çevirmedim.
Senin anlaşman kızı evden uzaklaştırmak ve mülkünü ele geçirmekti. Ben de onu istedim. Peki neden kız kardeşini getirdin, diye sordu Billsley, büyük çenesi şişmiş. Çünkü bir planım var. Cehennem olsun planınla. Planımı mahvettin ve seni yeterince gördüm. Billsley derin bir nefes aldı. Aşağı bakan bakışı belirsiz bir irade işareti veriyordu. Eli hala alçakta, sıkı tutunuyordu. Billsley, atımı getirmelerini söyleyin. Eve gitmek istiyorum, dedi Bo Reiner. Billsley yavaşça döndü. Sözleri sessizliği emretti. Onunla ne yapılacağı sorunu ortaya çıkmıştı. Seni buraya getirmekle hiçbir ilgim yoktu ve seni geri göndermek ya da seninle ne olacağına dair hiçbir sorumluluğum yok, diye açıkladı. Kızın yüzü tekrar beyazladı. Gözleri ateşe döndü. Sen Riggs kadar büyük bir yalancısın, diye tutkuyla bağırdı. Ve sen bir hırsızsın, savunmasız kızlara saldıran bir zorbasın. Ah, oyununuzu biliyoruz. Miltdale, bu haydut Anson ile kız kardeşimi çalma planını duydu. Asılmalısın, sen melez yağcı. Dilini keserim, diye tıslıyordu Billsley. Evet, bahse girerim ki yalnız olsaydım yapardın. Ama bu haydutlar, bu koyun hırsızları, kiraladığın bu aletler, sen ve Riggs'den iyisi. Carmichael'ın sana ne yapacağını düşünüyorsun? Carmichael, o benim tatlım, o kovboy. Riggs'e ne yaptığını biliyorsun. Sen de, ne yapılacağını bilecek kadar zeki misin? Çok bir şey yapmayacak, diye hırladı Billsley. Ama kalın morumsi kan yüzünden çekiliyordu. Kovboy adamın, bah, diye sözünü kesti Bo, parmaklarını yüzüne şıklattı. O Teksas'tan, diyelim ki Teksas'tan mı, diye sordu Billsley, öfkeli bir sinirle. Ne oldu? Teksaslılar her yerde. İşte Jim Wilson, Snake Anson'ın sağ kolu. O Teksas'tan. Ama kimseyi korkutmuyor. Wilson'a işaret etti. Wilson huzursuzca ayaktan ayağa kayıyordu. Kızın alevli bakışı Wilson'a döndü. Teksaslı mısınız, diye sordu. Evet hanımefendi, hak ediyorum ve sanırım bunu hak etmiyorum, diye yanıtladı Wilson. İtirafında belirsiz bir utanç vardı. Ah, Teksas'tan bir haydutun bile çaresiz bir kız için savaşacağına inanırdım, diye yanıtladı kız, hayal kırıklığının acımasız bir küçümsemesiyle. Jim Wilson başını eğdi. Orada ciddi bir dönüş olduğunu düşünen varsa. Wilson'ın tutumu bunu yalanlıyordu. Billsley, ölümü peşinde bırakıyorsun, diye araya girdi. Kesinlikle, diye ekledi Bo, dinleyicilerini seven bir tutku ile. Beni bir haydut çetesinin insafına bıraktın. Kız kardeşimi evinden kovabilirsin. Ama senin günün gelecek. Tom Carmichael öldürecek seni. Billsley atına bindi. Somurtkan, öfkeli, titreyerek oturuyordu yerde. Kanun kaçağı lidere sertçe baktı. Yılan, anlaşmanın başarısız olması benim suçum değil. Karlıydım tamamen. Planımı uygulamak için teklifimi yaptım. Yapılmadı. Şimdi cehennemle uğraşıyorum ve bittim ben. Billsley, sanırım seni hiçbir şeye bağlayamam, diye yanıtladı Anson, yavaşça. Ama karlıydın, şimdi kare değilsin. Burada takıldık ve çok mücadele ettik. Adamlarım hep sıkıntıda ve parasızız, düzgün kıyafetimiz yok. Sen ve ben daha önce hiç tartışmadık. Ama sanırım olabilir. Anlaşmaya göre sana borcum var mı, diye sordu Billsley. Hayır, yok, diye yanıtladı Anson keskin bir şekilde. O zaman kare oldu. Bu işten elimi çektim. Riggs'in ödemesini sağla. Parası var ve planları var. Onunla içeri gir. Bununla Billsley atını mahmuzladı ve süratle uzaklaştı. Haydutlar sedir ağaçlarının arasında kaybolana kadar baka kaldılar. Bir Grazer'dan ne bekliyordun, diye sordu Shady Jones. Anson, öyle dememiş miydim, diye ekledi Burt. Siyah yüzlü Moze deli bir boğa gibi gözlerini devirdi. Jim Wilson elindeki bir çubuğu dikkatle inceliyordu. Riggs muazzam bir rahatlama sergiledi. Anson, bana biraz kıyafet ver ve kızla birlikte gideyim, dedi, hevesle. Şimdi nereye, diye sordu Anson merakla. Riggs hızlı bir cevap bulamadı. Zekası artık cesaretine eşit değildi. Sen ormancı değilsin. Ve tam hareket halinde değilsen Pine ya da Showdown yakınlarında asla risk almaz, gidip takip edilirsin. Gerçek izciler izini avlar. Dinleyen kız aniden Wilson'a seslendi. Beni ormanda onunla yalnız bırakma, dedi. Bu onun zayıfladığının ilk işaretiydi. Jim Wilson sert bir şekilde yanıtladı. Bu çeteyi ben yönetmiyorum. Ama siz bir erkeksiniz, diye ısrar etti. Riggs, değerli ateş nişanını getir ve bizimle gel, dedi Anson, ustaca.
Özellikle seni markalamasını görmek istiyorum. Snake, kızı Pina ben götüreyim, dedi Jim Wilson. Anson hayranlıkla yemin etti. Bu mantıklı, diye devam etti Wilson. Kıyıda kendi dertlerimiz var ve onu tutmak bunlara ekler yalnızca. Bir hissim var, biliyorsun ki sözümün karşısında nadiren duruyorum. Ama bu anlaşma bana iyi gelmiyor. O kız eve gönderilmeli. Ama belki içinde bizim için bir şey var. Kız kardeşi onu geri almak için para verirdi. Wall, umarım teklif ettiğimi hatırlarsın. Hepsi bu. Jim, ondan kurtulmak isteseydik Riggs'in onu almasına izin verirdik, diye azarladı haydut lider. Rahatsız ve kararsızdı. Wilson endişe veriyordu. Uzun Teksaslı yüzü döndü. Ne ince bir dönüşüm bu. Asla yapmayacağız, dedi. Anson'ı ürperten ton olamazdı bu. Belki burada lider oydu. Ama daha büyük adam değildi. Yüzü bulanıklaştı. Kampı kırın, diye emretti. Riggs muhtemelen Anson ile Wilson arasındaki son konuşmayı duymamıştı. Atını almak için birkaç çubuk kenara yürümüştü. Birkaç dakika içinde Burt, Jones ve Mose yük atlarını sürdü. Anson arkadan bindi, kız ve Riggs arasına girdi. Ve önemli olarak, Jim Wilson en sonda yer aldı. Bu başlangıç öğle saatinden biraz sonraydı. Yukarı zikzak çizerek eğimi tırmandılar, derin bir vadiye çıktılar ve ormanı takip ederek ilerlediler. Oradan yolculuk hızlıydı. Yük atları tırısta sürülüyordu. Bir keresinde geyik sürüsü çalılıktan bir açıklığa fırladığında, genç Burt durdu. Bir geyik vuruldu. Sonra adamlar yoluna devam etti ve geyiği orada giydirip paketlemek için Burt'u bıraktı. Yapılan diğer tek durak, hem atların hem de insanların içtiği berrak ve hızlı bir deredeydi. Hepsi susamıştı. Burada Burt yoldaşlarına yetişti. Çöl ve parkı geçtiler. Eğri bir patika boyunca daha derin ormana girdiler. Bankların üstüne banklar tırmandılar, güneş batıya eğildikçe daha alçak ve kırmızı. Gün batımı gitmiş, alacakaranlık bir anlığına parıltıya dönüşürken Anson durmasını emretti. Burası vahşi, kasvetli, karanlık ladin yamaçları arasında sığ bir vadiydi. Bol ot, odun ve su vardı. Herkes ayrıldı. Eğerler ve çantalar fırlatıldı. Yorgun kız da aşağı indi. Riggs, onu izleyerek nazik bir hareket yaparak kolunu çekti. Kız eldivenli eliyle ona sesli bir tokat attı. Patilerini kendine sakla, dedi. Yorgunluk işareti yoktu sesinde. Wilson bu yan oyunu görmüştü. Anson görmemişti. Ne oldu yansıdı, diye sordu. Wall, saygıdeğer silahlı Riggs şaka yaptı ki kadın tarafından okşandı, çünkü zarif bir şey yapıyordu, diye yanıtladı Mose, en yakın duran kişi. Jim, izliyor muydun, diye sordu Anson. Merakı öğleden beri sürmekteydi. Onu çekmeye çalıştı ve o da vurdu, diye yanıtladı Wilson. O Riggs ya gerçekten aptal ya da tam anlamıyla kafası karışmış biri, dedi Snake bir kenara. Patron, tam anlamıyla aptal demek doğru. Sözümü unutma, bu iş başından aşağı kötüye gidecek. Jim haklıydı sanırım. Hudu, diye küfretti Anson, kendi kendine. Birçok el hızla iş gördü. Birkaç dakika içinde parlak bir ateş yanmaya başladı. Su kaynıyordu, tencereler buhar çıkarıyordu, geyik eti kokusu serin havaya yayılıyordu. Kız sonunda eğerinden kayarak yere oturmuştu. Riggs atı götürürken o orada duruyordu. Sanki unutulmuştu, başı acınası biçimde öne eğik. Wilson bir balta almış ve ladinlerin arasında güçlü darbeler indiriyordu. Birer birer hafif bir çırpıntı ve çarmayla düştüler. Sonra baltanın halkası çevrildi ve uzun darbelerle dallar kesildi. Kısa süre sonra yarı karanlıkta belirdi. Yarı kesilmiş asakları arkasında sürüklüyordu. Birkaç kez gidip geldi. Son seferinde sendeleyerek büyük bir ladin dalları yükü taşıyordu. Bunları alçak bir şekilde yaydı. Dışarı çıkan bir asa dalı dikti. Sonra gür asakları bu dalın her iki yanına eğimli olarak yasladı, hızla V şeklinde bir sığınak oluşturdu. Sonra sürülerden bir battaniye aldı ve içine attı. Kızın omzuna hafifçe dokunarak fısıldadı. Hazır olduğunda içeri gir ve endişelenip uykusuz kalma. Ben burada, dar açıklığın önünde yatacağım. Ah, teşekkür ederim. Belki gerçekten bir Teksaslısınız, diye fısıldayarak karşılık verdi. Belki, dedi kasvetli bir sesle. Kız, Riggs'in sunduğu yemeği kabul etmedi. Ama Wilson'ın getirdiğini yedi ve içti. Sonra ladin sığınağına çekildi. Snake Anson'ın çetesinde daha önce var olan konuşkanlık ve dostluk bu kampta yoktu. Her adam kendi içindeydi. Sanki henüz net olmayan kötü bir kehanetin şafağı vardı havada,
Ve kimse bunu arkadaşlarıyla paylaşmıyordu. Hepsi sigara içiyordu. Moze ve Shady bir süre kart oynadı ateşin ışığında, ama bu da sıkıştı. İkisi de nadiren konuşuyordu. Riggs battaniyesini aradı ve kızın olduğu sığınaktan biraz uzağa uzandı. Kısa süre sonra genç Burt homurdanarak yatağına gitti. Ve kart oyuncuları da aynı şekilde davrandı. Snake Hansen ve Jim Wilson, sönmekte olan kamp ateşinin yanında sessizce kaldı. Gece karanlıktı. Yalnızca birkaç yıldız görünüyordu. Huzursuz bir rüzgar ladinlerin üzerinden doğaüstü sesler çıkararak inliyordu. Zaman zaman karanlık ormanlarda toynak sesi duyuluyordu. Kurt, çakal ya da kedinin çığlığı yoktu. Battaniyelerini sarınan adamlar zaman zaman derin nefes alıyordu, ağır bir uyku içinde. "Jim, sanırım bu Riggs anlaşmamızı bozdu," dedi Snake Hansen, alçak bir sesle. "Sanırım," diye yanıtladı Wilson. "Ve korkuyorum ki bu Beyaz Dağ ülkesi bizi eşitledi." "Tam olarak ne demek istiyorsun, yılan?" "Kahretsin," dedi karamsar bir sesle. "Sadece kötü ifadeler buluyorum. Büyüyen bir korku gibi. Geçen sonbahar, bir kış ve şimdi Nisan'a yaklaştık. Ormanda uzun süre dayanacak ekibimiz yok. Jim, Billsley yerleşimlerde gerçekten güçlü mü? Blöf yaptığı kadar güçlü olmadığına dair bir hissim var. Ben de. Dün onu ölçtüm. Çocuktan korkuyordu. Ateşli ve sinirli. Kovboy sevgilisinin onu öldüreceğine dair ateşli konuşmalar. Yapacak, Jim. Birkaç yıl önce Magdalena'da Carmichael'ı gördüm. O zamanlar daha gençti. Ama belki biraz kırmızı içkiyle oynandıktan sonra kötü değildi. Teksas'tan gelmişti, dedi. Jim, Teksas konuşmasından ve kız sana sorduğunda duygularının incindiğini anladım. Wilson bu sözlere karşılık veremedi. Tanrı bilir, merak etmiyorum. Sen bütün bunlara kadar avlanan bir haydut değildin. Ben de değildim. Wilson, bu kız anlaşmasına hiç hevesli değildim, öyle miydi? Bence buna hayır demek dürüst olur, diye yanıtladı Wilson. Ama bitti. Billsley er ya da geç tıkanacak. Bize hiç yardımcı olmayacak. Koyun çobanlarını ülkeden kovduk ve koyun çaldık, ama bu uzun vadeli değil. Guruz çalmak hiç değil. Billsley bunu bize yükleyecek ve bazı adamlarını bizi avlamaya gönderecek kadar yağlı. Pine ve Showdown'a uzun süre dayanamaz. İşte Mormonlar var. Onlar uyanınca, Carmichael, avcı değil ve o şahin gözlü behmanlar peşimize düşerse, hızlıca kaçarız, diye yanıtladı Hansen sertçe. O zaman neden kızı eve götürmeme izin vermedin? Jim, bunu düşününce, acım yanıyor ve paraya ihtiyacım var. Ve kız kardeşinden asla $1 alamayacağımı biliyordum. Ama ondan bir şeyler almaya çalışmaya karar verdim. Yılan, aptal değilsin. Bunu nasıl hızlıca yapacaksın? Henüz hesaplamadım. Sabah var. Hepsi gitmiş değil, diye hüzünlü bir şekilde yanıtladı Wilson. Jim, ne halin var? Bırakacağım bunu, çözmeni bırakacağım. Tüm çeteyi bir dert ediyor, dedi Hansen acımasızca. Onlar için yiyecek yok, viski yok, bahis için para yok, tütün yok. Ama sorun senin ya da benim için değil, Jim Wilson. O zaman ne var, diye sordu Wilson. Günümün bu bölgelerde bittiğini hissetmek garip. Açıklayamıyorum ama hissediyorum. Havada bir şey var. Ladinlerin altındaki o karanlık gölgeleri sevmiyorum. Anlıyor musun? Ve senin gibi Jim, sen yarı düzgün davranıyorsun. Çetem ise çok aşağı düştü sana bakmak için. Yılan, seni hiç hayal kırıklığına uğrattım mı? Hayır, hiç yapmadın. Tanıdığım en iyi dostsun. Yıllar içinde birlikte hışırtılı bir kelime çıkardık, ta ki Beasley'nin vaatleriyle kulaklarımı doldurmasına izin verene kadar hiç karşı bir kelime olmadık. Bu benim hatam. Ama Jim, artık çok geç. Dün çok geç olmamış olabilirdi. Belki. Ama şimdi öyle, kızı tutacağım ya da değerini alacağım, dedi haydut asık bir sesle. Yılan, seninkinden daha güçlü çetelerin gelip gidişini gördüm. O Big Bend ülkesindeki çeteler, o hırsızlar, hepsi kötü adamlardı. Sen böyle çetelerden biri değilsin. Eğer korucular ya da kovboylar tarafından yok edilmezlerse, doğal olarak kendilerini yok ederler. Bu onların gibi çeteleri ilgili bildiğim bir yasa. Ve seninkine gelince, neden Hansen, gerçek bir silah ustasına karşı geçerli olmaz? O zaman Carmichael'la ya da benzeri biriyle karşılaşırsak, bebek gibi mi emiyoruz parmağımızı? Kendimi saymıyordum. Genel şeylerden bahsediyordum. Onlar da ne böyle, diye sordu Hansen, tiksinti içinde. Jim, biliyorum ki,
Ama senin de bu hayır çeteyle zor bir durumun var. Takip edilip kovalanacağız. Saklanmalı, sürekli hareket etmeliyiz. Her yerde, en sert ormanlarda. Ve çalışma şansımızı güneyde bekleyeceğiz. Kıyı. Ama yılan, adamların hislerini saymıyorsun. Ve benim ve seninkini de. Bahse girerim bu çetenin bir gün içinde parçalanacağına. Aklımda kalabalık olan şeyi konuştuğundan korkuyorum, diye yanıtladı Anson. Sonra ellerini garip bir teslimiyet hareketiyle havaya kaldırdı. Kanun kaçağı cesurdu. Ama vahşi halkın tüm adamları kendilerinden daha güçlü bir gücü tanırdı. Orada feslikli, karamsar gözlerle ateşe bakıyordu. Sonunda ayağa kalktı. Tek kelime etmeden yorulmuş adımlarla karanlık, sessiz yatan uyuyanların yanına gitti. Jim Wilson, titrek ateşin yanında kaldı. Kırmızı közlerde bir şeyler okuyordu. Belki geçmişi. Yüzünde gölgeler vardı. Hepsi solan alevlerden ya da devasa ladinlerden değildi. Sürekli başını kaldırıp dinliyordu. Garip bir ses beklemiyordu görünüşte. Ama sanki istemsizce. Gerçekten de, Anson'ın dediği gibi, havada isimsiz bir şey vardı. Kara orman ağır nefes alıyordu. Huzursuz bir inlemelerle rüzgar. Sırları vardı. Wilson'ın her yana attığı bakışlar ihanete verdi. Avlanan hiçbir adam karanlık geceyi sevmez. Ama gece onu saklardı. Wilson orada durmuş, siyah çemberin çevresindeki hayata hayran kalmış gibiydi. Belki gruba bir kız getirildiğinden beri her erkekte ortaya çıkan o garip tepkiyi düşünüyordu. Hiçbir şey açık değildi. Orman sırrını saklıyordu. Hüzün de öyle, rüzgarda. Haydutlar yorgun canavarlar gibi uyuyordu. Karanlık sırlar kalplerinde kilitliydi. Bir süre sonra Wilson, kırmızı közlerin üzerine birkaç çubuk koydu. Sonra bir kütük ucu yerleştirdi. Bir alev yandı. Koyu çemberi değiştirdi ve uyuyanları, sarkık yüzleriyle yere dönük gösterdi. Wilson baktı. Dudaklarında alaycı bir gülümseme vardı. Sonra bakışı diğerlerinden ayrı uyuyan birine sabitledi. Riggs'e. Belki alev ve gölgenin sahte ışığı Wilson'ın karanlık ifadesini oluşturuyordu. Ve korkunç bir nefret. Ya da belki gerçekti. Güneyde doğmuş bir adamın derinliklerinden gelen, yalnız ve korumasız bir saat. Bir ırk mirasıyla tüm kadınlığa saygı duyan adam, tuhaf, vahşi, yasa dışı kanlı bir silahşör hayatından nefret etmeliydi. En ölümcül nefretle, şöhretini taklit eden ve alay eden bu tipe karşı. Wilson'ın Riggs'e uzun bakışı tuhaf ve gizemliydi. Orman rüzgarının büyük koridorlardan inlemesi gibi. Ve o karanlık bakışlar geri çekildiğinde Wilson, ruhun özgür bıraktığı bir hasta gibi adımlarla yatağını yapmak için uzaklaştı. Eğerini kızın ladin sığınağının önüne koydu. Brandası ve battaniyesi de öyle. Sonra yorgun bir şekilde uzun boyunu dinlenmek için uzattı. Kamp ateşi yandı. Muhteşem yeşil ve kahverengi benekli ladin dallarının renklerini gösterdi, simetrik ve kusursuz ama yine de düzensiz. Sonra söndü. Her şey karanlıkta kaldı. Gri yıldız ışığı. Atlar hareket etmiyordu. Gece rüzgarının inlemesi giderek azalmıştı. Böceklerin alçak uğultusu da. Hatta derenin çıngırtısı bile. Mutlak sessizliğe doğru büyüme devam etti. Ama mutlak sessizlik asla gelmedi. Hayat ormandaydı. Sadece karanlık saatler için formunu değiştirmişti. Anson'ın çetesi, her zamanki erken gün doğumunda kendilerini zorlamadı. Tüm ormancılar, avcılar ve haydutlar için ortak bir durum bu. Bu yoldaşlar, Anson ve Riggs dahil, belki şafak doğuşunu görmekten nefret ediyordu. Bu yalnızca bir başka az öğün demekti. Sonra yorgun hazırlık ve uzun uzun hiçbir yere giden bir yol. Ve bir başka az öğün. Hepsi gerekliliksiz ve tatmin edici bir yaşam olmadan. Heyecan verici umutlar yoktu. Ve giderek artan bir felaket yaklaşma duygusu vardı. Kanun kaçağı lider huysuz ve somurtkan kalktı. Burtu atlar için dışarı çıkardı. Riggs onu takip etti. Shady Jones yalnızca homurdandı. Wilson her zaman olduğu gibi ekşi mayalı ekmek yapardı. Ama bu sabah yavaş davrandı. Anson ve Moze gerisini yaptı, hızla değil. Kız görünmedi. Öldü mü, diye hırladı Anson. Hayır, değil, diye yanıtladı Wilson, başını kaldırarak. Uyuyor. Bırak uyusun. Dinlenmiş olsa çok daha iyi olur. Bu kıyafette öyle, diye yanıtladı Anson. Vol, S.N.A.A.K, sanırım hepimiz yakında orada olacağız, diye uzattı Wilson, tanıdık soğuk ve sinir bozucu tonuyla, kelimelerinin içeriğinden çok daha fazlasını anlatıyordu. Anson, Teksaslı üyeye artık hitap etmedi. Burt, çıplak sırtla kampa girdi.
Atların yarısını sürdü. Riggs kısa süre sonra birkaç tane daha getirdi. Ama üçü kaçırmıştı. Biri Anson'ın favorisiydi. O at olmadan yerinden kıpırdayamazdı. Kahvaltıda adamlarını homurdandı. Yemekten sonra onları uzaklaştırmaya çalıştı. Riggs isteksizce gitti. Burt ise gitmeyi tamamen reddetti. "Yok, o tepeleri yürüdüm ve gideceğim kadar gittim," dedi. "Ve bundan sonra kendi atımı süreceğim." Lider bu muhalefetle sertçe yüzleşti. Belki de içindeki adalet duygusu onu yine hareket ettirdi. Shady ve Mose'yi kendi payları için dışarı çıkardı. "Jim, bu kıyafetin en iyi izcisi sensin. Sen git," dedi Anson. "Zaman değişti, yılan," diye sarsılmaz bir cevap verdi. "Wall, gitmeyecek misin?" "Gitmeyeceğim." Wilson, ne yakından ayrılmak istemiyormuş gibi görünüyordu ne de saf ve açık bir şekilde. Kamptaki herkesten ya da hepsinden ayrılmak istemiyordu. Ama bu bağımlılık sanki bağırmış gibi önemliydi. Yavaş düşünen Mose, Wilson'a uğursuz bir bakış attı. "Patron, ne kadar güzel bir kadın," diye başladı Shady Jones, alaycı bir sesle. "Kes sesini, aptal," diye yanıtladı Anson. "Hadi, onları hışırlatmaya yardım edeceğim." Onlar gittikten sonra Burt tüfeğini aldı ve ormana yürüdü. Sonra kız ortaya çıktı. Saçları açıktı, yüzü solgundu, koyu gölgeler altında. Yüzünü yıkamak için su istedi. Wilson onu dereye götürdü. Kız çantasından bir tarak ve temiz bir atkı çıkarıp onları taşıdı. Kamp ateşine döndüğünde çok farklı görünüyordu. Saçları düzenlenmiş, yanaklarında kırmızı lekeler vardı. "Hanımefendi, acıktınız mı?" diye sordu Wilson. "Evet," diye yanıtladı. Ona ekmek, geyik eti ve sos ile bir bardak kahve verdi. Görünüşe göre eti severek yedi. Ama gerisini zorla yuttu. "Hepsi nerede?" diye sordu. "Atları sürüyorlar." Muhtemelen onun konuşmak istemediğini anlamıştı. Çünkü kısa bir bakış, sesinin ya da tavrının değiştiğine dair bir düşünce ortaya koyuyordu. Hemen güneşten uzak, aspen ağacının altında bir yer aradı. Orada kaldı. Hüzünlü küçük bir figür, tüm kararlı dudakları ve meydan okuyan gözleri için. Teksaslı, kamp ateşinin yanında başını eğerek dolaşıyordu. Elleri arkasında kilitliydi. Sallandı silah olmasaydı, uzun boylu bir çiftçi gibi görünürdü. Paltosuz ve şapkasız, kahverengi yeleği açık, pantolonu yüksek botların içine sıkışmış. Ne o ne de kız pozisyonlarını uzun süre değiştirdi. Ama sonunda Wilson ormana bakıp dinledi. Kıza dönerek az sonra geri geleceğini söyledi ve ladinlerin arasında kayboldu. Kaybolur kaybolmaz, hatta o kadar hızlı ki, kazara değil bilerek görünüyordu bu. Riggs açıklığın karşı tarafında belirdi. Doğrudan kıza koştu. Kız da hızla ayağa kalktı. "İki atı sakladım," diye heyecanla kısık bir sesle söyledi. "İkiye yer alacağım. Biraz yiyecek al, kaçacağız." "Hayır," diye bağırdı kız, geri çekilerek. "Ama burada güvenli değil," dedi aceleyle, her yana bakınarak. "Seni götüreceğim, eve. Yemin ederim. Güvenli değil, bu çete peşimde. Çabuk olun." İkiye yeri tuttu. Her iki eliyle birer tane. O an yüzü kızarmıştı, gözleri yanıyordu, hareketi güçlü kılıyordu. "Bu haydut çetenin içinde senin yanında olmaktan daha güvenliyim," diye yanıtladı kız. "Gelmeyeceksin." Rengi açılmaya başladı. Yüzü çarpıtmaya döndü. Eğerlerin tutamağını bıraktı. "Harv Riggs, bu serserilerle bir dakika yalnız kalmaktansa bu serserilerin oyuncağı olmayı tercih ederim," diye ona sönmez bir nefretle baktı. "Seni sürükleyeceğim." Onu yakaladı ama tutamadı. Kız ayrılırken çığlık attı. "Yardım edin." Bu çığlık Riggs'in yüzünü beyazlattı, onu çılgına çevirdi. İleri atlayıp ağzına sert bir darbe vurdu. Kız sendeledi ve eğerin üzerine düştü. Elleri boğazına gitti. Boğmaya hazırdı. Ama kız hareketsiz yattı ve dilini tuttu. Sonra Riggs onu ayağa kaldırdı. "Çabuk ol, o çantayı al ve beni takip et." Yine iki eğeri tuttu. Umutsuz bir parıltı, kasvetli ve kibirli, yüzünde yanıyordu. Tek büyük macerasını yaşıyordu. Kızın gözleri büyüdü. Onun ötesine bakıyordu. Dudakları aralandı. "Tekrar bağırırsan seni öldürürüm," diye boğuk ve hızlı bağırdı Riggs. Dudakların aralanması onu korkutmuştu gerçekten. "Sanırım bir çığlık yetti," dedi yavaş ama uzun, serin, kolay ve havalı. Ama korkunç anlamda hesap edilemez bir sesle. Riggs, kelimelerin belirsizliğiyle döndü. Wilson birkaç adım ötede duruyordu. Silahı yarı doğrulmuş, alçakta. Yüzü her zamanki gibiydi. Sadece gözleri, titreyen, hafif bir yoğunluk taşıyordu.
Kaynar erimiş gümüş gibi. Kızım, ağzında kan ne oldu? Riggs bana vurdu, diye fısıldadı. Sonra korktuğunu, gördüğünü ya da anladığını sezdi ve geri çekildi. Dizlerinin üzerine çöktü ve ladin sığınağının içine süründü. Wall, Riggs, işe yararsa çizim yapmaya davet ederim, dedi Wilson. Konuşma düşünceliydi ama biraz acele ediyordu. Riggs ne çizebiliyordu, ne hareket edebiliyordu, ne de konuşabiliyordu. Taş gibiydi. Ama çenesi yavaşça düştü. Harv Riggs, Missouri yolundan silahlı adam, diye devam etti Wilson, hesapsız bir niyetle. Sanırım bir yığın silah namlusuna baktın kendi günün geldiğinde. Kıyı, Wall, şu heatanesine bak. Wilson, topu kasıtlı olarak Riggs'in gözleriyle bir çizgiye doğrulttu. Turner'ın salonunda övünürken duyulmadın mı? Gelen kurşunu görüyor musun? Kaçıyor musun? Kıyı, hızlı olmalısın. Bundan kaç H-E-A-H-B-U-L-L-E-T. Silah alev püskürtüp patladı. Riggs'in şaşkın, patlayan gözlerinden biri, sağdaki, lamba gibi söndü. Diğeri berbat biçimde yuvarlandı, sonra boş, ölü bir sabitliğe oturdu. Riggs yavaş çekimde sallandı ve ağır bir şekilde yere seriydi. Hareketsiz bir kütle. Wilson, secde halindeki bedene eğildi. Garip, şiddetli bir tezat. Önceki anın soğuk serinliğiyle karşılaştırıldığında. Tıslıyor, tükürüyor, sanki zehirlenmiş gibi. Tutku, karakterinin ona yasakladığı nefretle patladı. Canlı bir sahtekarı ekspres edemiyordu. Wilson, sanki felç olmuş gibi sarsılmıştı. Tutkulu, tutarsız küfürlerle boğuluyordu. Önce sınıf nefretiydi. Sonra gerçek erkekliğin korkakla nefreti. Sonra bir cinayetin utanç nefreti. Batı'nın, eşit, inancına göre silahlı savaşçı kadar adil bir adam yok mola verirdi. Wilson'ın korkunç tutku felaketi geçti. Doğruldu. Silahını kınına koydu. Ve ateşin önünde yavaş adımlarla ilerlemeye başladı. Birkaç dakika sonra başını dik tuttu ve dinledi. Atlar ormanda yumuşak sesler çıkarıyordu. Kısa süre sonra Anson adamlarıyla birlikte göründü. Genç Burt da açıklığın öbür tarafından belirdi. Haber getirir gibi hızlı yürüyordu. Snake Anson atından inerken ölü adamı gördü. Jim, bir ateş sesi duydum sandım. Diğerleri bağırdı. Atlarından atlayarak secde olan kişiyi görerek, ani ölüm karşısında tüm erkeklerin ortak merakı ve garip korkusuyla şekillendi. O duygu yalnızca anlık bir duyguydu. Lambasını söndürdüm, diye boşaldı Moze. Silahlı Riggs'in o orta çivi nasıl sevdiğini merak ediyorum, diye bağırdı Shady Jones, sert bir kahkahayla. Başının arkası tamamen yok oldu, diye nefes nefese bağırdı genç Burt. İnanılmaz değildi. O kadar çok kurşun işaretli adam görmemişti. Jim, uzun saçlı aptal sana çizim yapmaya çalışmadı, diye bağırdı yılan Anson, şaşkın. Wilson ne konuştu ne de yürümeyi bıraktı. Ne yüzünden, diye ekledi Anson, merakla. Kıza vurdu, diye yanıtladı Wilson. Etrafta uzun haykırışlar yükseldi. Bakışlar buluştu. Jim, beni işten kurtardın, diye devam etti haydut lider. Ve ben çok fazla kabul ettim. Arkadaşlar, Riggs'i arayın, paylaşalım. Tamam mı, Jim? Kıyı, payımı alabilirsin. Adamın cebinde banknotlar ve beline bağlı para kemerinde bol miktarda altın buldular. Shady Jones botlarını aldı. Moze silahını. Sonra onu düştüğü gibi bıraktılar. Jim, o kayıp atları takip etmen gerekecek. 2 tane hala kayıp ve biri benim, diye seslendi Anson, Wilson ritimle yürürken. Kız Anson'ı duymuştu. Başını ladin sığınağından çıkardı. Riggs 2 atı sakladığını söyledi. Yakında bir yerlerde. O taraftan gelmişti. Merhaba çocuk. Bu iyi haber, diye yanıtladı Anson. Morali yükseliyordu. Sana o tarafa gitmeni istemişti, öyle mi? Evet. Gitmedim. Sonra sana vurdu. Evet. Wall, dünkü konuşmanı hatırlıyorum. Mr. Riggs'in Texas'ta dayandığından çok daha uzun dayanacağını sanmıyordum. Bu ülkelerde bazılar var. Tam bizim kıyafetimizde. Kız beyaz yüzünü geri çekti. Kamp kırıldı, arkadaşlar, liderin emriydi. Bir kısmınız o atları arayın. Kalın ladinlerin içine saklanmışlardır. Gerisimiz hazırlanıyor. Kısa süre sonra çete harekete geçti. Arazi zirvesine doğru ilerledi. Oradan saparak yumuşak ve çimenli zemin buldular. İz bırakmayan bir zemin. Öğleden sonra 12 milden fazla gidemediler. Ama bankların üstüne sıralara tırmandılar. Ta ki ormanlık platoya ulaşıncaya kadar. Zirvelere kadar dik siyah eğimle uzanıyordu.
İşte büyük ve kasvetli köknar ve çam ormanı, ladin gölgede ve seyrekleşmiş. Son 1 saatlik yolculuk yorucu ve zahmetliydi. Zigzag, dolambaçlı, Anson'ın zevkine uygun bir kamp alanı arıyor gibiydi. Yer seçmede garip biçimde mantıksız davranmaya başlamıştı. Sonunda, hiçbir gerçek gerekçe olmadan, en yoğun ormanın ortasında kasvetli bir kase seçti. Açıklık, eğer böyle denebilirse, ne park ne de açıklıktı gerçekten. Garip deliklerle dolu karanlık bir uçurum yükseliyordu yanında, ama yüksek çam ağaçları kadar yüksek değildi. Tabanı boyunca bir dere mırıldanıyordu. Öyle bir kaya oluşumunun üzerinden akıyordu ki, farklı noktalardan farklı sesler çıkarıyordu. Bazıları şarkı söylüyor, bazıları melodik. En azından boş, garip, derin bir sesle. Yüksek değil ama garip derecede nüfuzluydu. Gerçekten ürkütücü diyorum, dedi Shady, bilinçli bir sesle. Riggs'in gidişiyle birlikte hafif yükselen ruh hali, bu akşam kampıyla daha da çökmüştü. Haydutların konuşmaları gerekliydi ve alçak tonlarda gerçekleşti. Mekan sessizliği emrediyordu. Wilson kız için bir gecelik barınak yaptı. Yalnızca ona gücünü korumak için yemesi gerektiğini söyledi. Büyük çabayla bunu yaptı. Sırt burkan bir gündü. Kız hariç hepsi kilometrelerce yürüyerek tırmanmıştı. Uzun süre uyanık kalmadılar. Bu vahşi, garip, zifiri karanlık noktanın ne olduğunu öğrenmek için bile değil. Devasa gövdeli çam ağaçları arasındaki küçük açık alanlara yüksek yaprakların içinde bir karşılığı yoktu. Bir yıldız, o stajın çukuruna solgun bir ışık ışını kırmaya çalışıyordu. Rüzgar, daha yukarıdaki ani yüksekliklerden aşağı inerek çam iğnelerinde şarkı söylüyordu. Sanki canlı yaylı akorlarıymış gibi. Kasvetli gıcırtılar duyuluyordu. Ormanda dalların ya da ağaçların birbirine sürtünme sesleri bunlar, ama gündüz ışığında insan zihnine hayalet olmadıklarını söylemek gerekirdi. Ve rüzgara ve değişime rağmen, derenin mırıltısıyla birlikte onları izole eden bir sessizlik vardı. Derin ve karanlık kadar geçilmez. Ama haydutlar yorgunların uykusunu uyuyordu. Hiçbir şey duymadılar. Güneşle uyandılar. Orman bir anda dumanlı altın karanlığa döndü. Işık, kuş ve sincap günü ilan ederken. Atlar geceyi bu havzadan sapmadan geçirmişti. Anson bunu hemen fark etti ve takdir etti. Burası neşeli bir kamp değil ama bu kadar güvenli bir saklanma yeri görmedim, diye Wilson'a söyledi. Wall, evet, eğer bir yer güvenliyse, diye yanıtladı Wilson, şüpheli. Arka planlarımızı izleyebiliriz. Buraya girmenin başka bir yolunu göremiyorum. Yılan, koyun hırsızlığını katlanırdık ama iyi ormancı değiliz. Anson, bir zamanlar dayanağını oluşturan bu yoldaşa karşı hoşnutsuzluğunu homurdandı. Sonra Burt'u taze et avına gönderdi. Diğer adamlar kart oyununa daldı. Artık kumar oynayabiliyorlardı ve hemen içine çekildiler. Wilson sigara içiyor, düşünceli gözleri kumarbazlarla kızın sarkık figürü arasında gidip geliyordu. Sabah havası keskin ve belli ki kamp ateşinin yanında esirlerine yakın olmak istemeden, kız bu kasvetli vadide tek güneşli yerde oturuyordu. Birkaç saat geçti. Güneş yükseldi. Hava ısındı. Bir keresinde haydut lideri başını kaldırıp kampı çevreleyen ağır orman yamaçlarını taradı. "Jim, o çocuklar kaçıyor," diye gözlemledi. Wilson yavaşça kalktı ve küçük açık alanlarda yürüdü. Atlar sağa doğru sapmıştı. Derenin çıkışına doğru. Buraya doğru yoğun ve yeşil bir vadi uzanıyordu. 2 at kaçmıştı. Wilson onları duymuş olmalıydı ama görmüyordu. Önlerine geçmek ve geri sürmek için biraz daire çizdi. Görünmez dere kayaların üzerinden mırıldanıyordu. İçgüdüsel bir hareketle durdu. Dinledi. Orman sesleri geliyordu. Yumuşak, yatıştırıcı, çam kokulu esinti. Yumuşak ve hızlı ayak seslerini duymak için keskin bir kulak gerekmiyordu. Dikkatle ilerledi ve küçük açık, yosunlu, kahverengi ve kokulu bir noktaya ulaştı. Eğrelti otları ve mavi çançanakları doluydu. Bu alanın ortasında, yosunun derinliklerinde, kocaman yuvarlak bir puma izi gözlemledi. Üzerine eğildi. Birden sertleşti. Sonra dikkatle doğruldu. O anda sert bir dürtü aldı arkasından. Elleri yavaşça havaya kalktı. Hareketsiz durdu. Sonra yavaşça döndü. Gri buckskinli, gri gözlü ve kare çeneli uzun boylu bir avcı onu çekilmiş bir tüfekle koruma altına almıştı. Ve bu avcının yanında bir puma duruyordu. Hırılıyor ve gözlerini kırpıyordu.